Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Biliyorsunuz son dönemde yeni bir seriye başladık. Bu seride klasik Batı müziğinin ve aslında birçok sanat dalının Türkiye'de nasıl yeşerdiğine bakmaya çalışıyoruz. Osmanlı'nın son yüzyıllarından başladık. Batılılaşma hareketlerinden biraz bahsettik ilk videoda. İkinci videoda Cumhuriyet'in ilanıyla ilgili o dönemde nasıl politikaların olduğuna değindik. Birçok sanat dalıyla ilgili aslında konuştuk ama artık yavaş yavaş yönümüzü müziğe çevireceğiz. Çünkü benim alanım dediğim gibi müzik. Ve şunu düşündüm. Dedim ki evet, Cumhuriyet'in ilanını inceledik sizle birlikte. Ama orada aslında Atatürk'ün ve Atatürk'ün arkadaşlarının, daha çok Atatürk'ün yani ve devletin politikalarından biraz bahsettik. Biraz da sanatçıların gözünden aslında o dönemin nasıl yaşandığına bakmak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Sanatçılar ne hissetmişler, nasıl mücadeleler vermişler o dönemde. Özellikle tabii müzisyenler. Bunu düşününce de aklıma gelen şey şu, Türk beşleri. Klasik Batı müziği tarihinde birçok ülkenin çeşitli besteci grupları var bu şekilde. Klasik Viyana okulları, Fransız altılılar, Rus beşleri. Bizim de Türk beşlerimiz var. Ve Türk beşlerimiz tabii ki geçmiş videoda anlattığım gibi Cumhuriyet döneminde o yapılan atılımlar üzerine ortaya çıkmış aslında bir beşli. Çünkü aslında çoğunun eğitim aldığı yer Avrupa, Fransa ve geri dönerek burada farklı bir ekol inşa ediyorlar. Tam bu noktada da aslında birkaç ay önce, yani aslında geçtiğimiz yılın sonunda bir film vizyona girdi. Bir Cumhuriyet Şarkısı adında. Bu zamana kadar hiç doğru düzgün Cumhuriyet döneminde harika çocuk yasasıyla gidip dönen o insanlarla ilgili herhangi bir film projesi yapılmadı ki bu çok yazık. Çünkü geçmiş videoda size gösterdim Türk Prometeler kitabını. O kitapta bile yer alan birçok ismin her biri için ayrı film çekilebilir. Çünkü o kadar dolu hayat hikayeleri ki ve o kadar farklı hayat hikayeleri ki yaşadıkları dönem gereğiyle aslında çok ilgi çekici ve araştırmamız gereken insanlar, tanımamız gereken insanlar. Ama onun dışında hele klasik Batı müziğiyle ilgili, bestecilerle ilgili hiç doğru düzgün böyle bir projeye imza atılmamıştı. Bu film çok yakın zamanda vizyona girdiği için ve bu konularla çok ilgili olduğu için aslında özellikle bu filmle ilgili de konuşmak istediğim için Ahmet Adnan Saygun'u seçmek istedim. Türk beşlerini, yani bu bestecilerimizi bir önem sırasına göre sıralayamayız. Hepsi çok ayrı, çok özel insanlar. Zaten bu kanalda zaman geçtikçe hepsiyle ilgili ayrı ayrı videolar çekeceğim. Biz bu insanları oldukça geri planda tutuyoruz. Eserlerini, kendilerini asla tanımıyoruz. Konservatuvarlarda bile repertuarlar içerisinde son dönemlerde zorunlu hale getirildi eserleri. Geçmiş videoda yine anlattığımız gibi bu insanların ilk gönderildikleri zaman Avrupa'ya eğitim almak için ve geri geldiklerinde yaptıkları eğitim reformlarını düşünürsek şu anda onların bıraktığı yerden epey geride olduğumuzu düşünüyorum. O kadar gerideyiz ki, o kadar yanlış anladık ki her şeyi. Kendi Türk bestecilerimizin eserlerine bile sahip çıkmıyoruz hiçbir anlamda. Ne okul repertuarlarında görebiliyoruz kolaylıkla, ne de orkestra repertuarlarında, konser repertuarlarında. Bu çok canımı sıkıyor. O yüzden özellikle bu kanalda Türk bestecilerine yer vermek istiyorum. İstiyordum zaten ve bu videoyla aslında buna başlamış olacağız. Biraz Ahmet Adnan Saygun'dan bahsedeceğiz. Aslında kendisinden bir koca video boyunca bahsedebilirdim ama kendisinin hayatını ikiye ayırmaya tercih ettim. Çünkü Bir Cumhuriyet Şarkısı filminden biraz bahsetmek istiyorum ve özellikle o filmde Saygun'un hayatının belirli bir dönemini görüyoruz. Özsoy Operası'nı görüyoruz. Yani aslında bu opera için hazırlanmış bir film. İlk videoda Saygun'un Özsoy Operası'nı bestelemesi ve onun o süreçte yaşadığı şeylere kadar geleceğim. Bir sonraki videoda da Saygun'un geri kalan hayatını birlikte konuşacağız. Özellikle Bartok'un Türkiye'ye gelişi, aralarında bir iletişim kurulması, orada yapılan etnomüzikolojik çalışmalar, Bartok'un hayatından da biraz bahsederek oraya gireceğiz. Yunus Emre Oratoryosu'ndan biraz bahsedeceğiz. Ve bu şekilde iki videoda incelemiş olacağız Saygun'un hayatını. Bütün kaynaklarımı PDF olarak buldum. Ve bu PDF'leri de videonun açıklamasında sizlerle paylaşacağım. Birçok makale var, tezler var. Bir tane sadece kitap var. Bütün video çoğunlukla iki kaynak etrafında şekillenecek. İlki Profesör Doktor Gülper Refik'in Atatürk ve Saygun adlı kitabı. Bir diğer önemli kaynakta Mustafa Bayık'ın
Atatürk'ün ana fikrini verdiği ilk opera Özsoy Destanı adlı makalesi. Cumhuriyet ilan edildiğinde Türkiye'de 2 tane müzikle ilgili büyük kurum var. İlki Müzik-i Humayun, ikincisi de Darül Elhan. Müzik-i Humayun eski mehter takımının yenileştirilmiş hali. 1828 yılında kuruluyor. Nasıl oluyor peki mehterden Müzik-i Humayun? Veya mehterhane neden kapatılıyor? Yeniçeri Teşkilatı 1826 tarihinde 2. Mahmut tarafından kaldırılıyor. Bununla birlikte mehterhaneyi de dağıtıyorlar. Ve bunun yerine Avrupa askeri bandolarına daha çok benzeyecek. Yani o batılılaşma döneminde her şeyde olduğu gibi askeri alanda da buna dikkat ediliyor. Avrupa askeri bandolarına benzeyecek yeni bir askeri orkestra, bando takımı kurmaya karar veriyorlar ve Müzik-i Humayun adını alıyor. Dolayısıyla biz Müzik-i Humayun'a aslında ilk orkestramız diyebiliriz. İlk devlet orkestramız yani. Gelelim Darül Elhan'a. İlk müzik eğitimini görebildiğimiz kurum Darül Elhan. Ve her ikisi de tabii ki İstanbul'da. Cumhuriyet öncesinde çok sesli müzik dediğimiz zaman, yani Batı müziğine benzer şekilde bestelenmiş müzik dediğimiz zaman 2 tür ön plana çıkıyor. İlki askeri marşlar. Bunlara mesela Mahmudiye, Mecidiye marşlarına örnek verebiliriz. Biraz Donizetti Paşa'dan da bahsetmiştik o videolarda. Askeri marşlarımız Batı'ya benzer hale gelmeye başlıyor. Bir yandan da müzikli sahne eserleri, operetler var. Tanzimat döneminde birçok Avrupa opera ve opera kumpanyaları geldiği için öyle bir tanışıklığımız da var ve bu alanda da eserlere biraz daha hakimiz. Cumhuriyet'in ilanı sırasında 2 tane çok dikkate değer, çok önemli bestecimiz var. İsmail Zühtü Kuşçuoğlu ve Edgar Manas. İsmail Zühtü İzmir'de müzik öğretmenliği yapıyor. Bazı marşlar dışında hiçbir senfonik eser günümüze kalmamış. İsmail Zühtü Kuşçuoğlu'nun bir başka önemi de müzik tarihimiz açısından Saygun'un ilk müzik öğretmeni olması. Edgar Manas'a gelirsek de kendisi de bir müzik öğretmeni. Darül Elhan'da çalışıyor fakat birçok öğrenciye emeği geçmiş tabii ki Darül Elhan'da. Kendisini bir de şuradan tanıyoruz. Osman Zeki Üngör tarafından biliyorsunuz ki İstiklal Marşımız bestelendi. Edgar Manas da İstiklal Marşımızın orkestrasyonunu hazırlayan isim. Direkt orkestra için de bestelenebilir bazı eserler. Bazı eserlerde biraz piyano çalarak, piyano üzerinde bestelendiği için onların orkestrasyonunun yapılması gerekir. Bu ne demek? Orkestrada var olan enstrümanların çalımına uygun hale getirmek notayı. Videoyu açarken Türk beşlerinden çok kısa bahsettim. Türk beşlerinin oluşumunda ilk adım şöyle gerçekleşiyor. Cumhuriyet'in ilanı günlerinde Cemal Reşit Rey o zaman 19 yaşlarında Fransa'da müzik eğitimini tamamlayarak ülkesine geri dönüyor ve Darül Elhan'ın eğitmen kadrosuna katılıyor. Kendisi Türk beşlerinin içerisinde yer alan bir besteci ve en büyükleri ve ilk kez Avrupa'da eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönüp eğitim vermeye başlayan hocamız, bestecimiz. Cumhuriyet'in ilanından sonra 1924 yılında biliyorsunuz birçok yenilik yapıldı, bunu önceki videoda da bahsettik. Ama müzik alanında yapılan ilk icraat 1924 yılında Müzik-i Humayun'un yani ilk devlet orkestramız, saray orkestramız İstanbul'dan Ankara'ya getiriyor. Şu anda Ankara'da birçok konserler düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yani CSO'nun tarihi aslında buradan geliyor. Neredeyse mehterhanelere kadar dayanan bir tarihi olmuş oluyor bu şekilde. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk temeli atılmış oluyor isim olarak. Atatürk'ün müzik alanındaki ilk icraatı 1924'te bu oluyor. Ayrıca yine diyor ki evet bir orkestramız var ama bir eğitim kurumu da kurulması gerekiyor Ankara'da. Yine Müzik-i Humayun elemanlarından yararlanarak Ankara'da Musiki Muallim Mektebi'ni kuruyor. Ve bu okulda hem Türk müziği hem de Batı müziği eğitimleri verilmeye başlanıyor. Her iki kuruluşun başına da Osman Zeki Bey getiriliyor. Osman Zeki Üngör, kendisi İstiklal Marşımızın bestecisi. Bu isim bizim için önemli. Oğlu da bizim için önemli. Ekrem Zeki Ün. Filmde de zaten eğer izlediyseniz veya izleyeceksiniz önemli figürlerden bir tanesi. Uykusuz geceler, gerginlikler, prova. Zeki Bey. Aslında bu insanlar, özellikle Osman Zeki Bey, Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet'in ilan dönemlerinde belirli bir yaşa gelmiş ve mesleğini icra etmeye çalışan, bunun için çok çabalayan isimlerden bir tanesi. Ankara'da birçok müzik kurumunun başında olduğunu görüyoruz. Zaten İstiklal Marşı'nın bestecisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kendisi aslında Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında en yüksek kademe müzik memuru oluyor. Musiki heyeti İlk konserini Osman Zeki Bey'in yönetiminde
veriyor. 11 Mart 1924 günü. Ve tabii ki ilk konser bir Türk bestesiyle başlıyor. Kendi eserini çaldırıyor orkestraya. Cumhuriyet Marşı. Ondan sonra da Beethoven'ın 5. senfonisini çalıyorlar. Bir şeylerin ilk konserinde mesela programları gördüğünüz zaman bu işte Beethoven'ın 5. senfonisi zaten popüler senfonilerden biri çalınmış işte falan gibi bir bakış açısıyla bakmamamız gerekiyor. Orada seçilen eserlerin her biri çok büyük önem taşıyor. Neden? Çünkü bir cumhuriyet kurulmuş. Bir cumhuriyetin cumhuriyet orkestrası kurulmuş ve ilk konserini veriyor. Bu çok büyük şeyler söylüyor bize repertuar açısından da. Ve bu repertuar zaten bir Türk bestecinin eseriyle açılıyor. Cumhuriyet marşlarıyla. Sonrasında da Beethoven'ın o kadar senfonisinin arasında 5. senfoni seçilerek çalınıyor. Neden 9. senfoni değil? Neden 3. senfoni değil? Bir sürü popüler senfonisi var Beethoven'ın. Neden özellikle 5. senfoni seçilmiş diye bakmamız gerekiyor buna bence. 5. senfoninin bir diğer adı da aslında Kader Senfonisi. Kader Senfonisi olarak da bilinir yani. Bu senfoninin şöyle bir önemi var. 4 bölümden oluşuyor ve 4 bölüm içerisinde bir duygusal yolculuk görüyoruz. Bu duygusal yolculuk başlangıçta biraz böyle karamsar, belirsiz, görülebilecek bir durumda. Zorlayıcı bir takım yollardan geçiliyor bütün senfoni boyunca. Ve son bölümde bir zafer duygusu var. Müzik araştırmacıları tarafından genellikle insan ruhunun zorluklardan galip çıkarak bir zafer kazanması, bir zafere çıkması olarak tanımlanıyor. 5. senfoninin ilk orkestra konserinde kullanılmasının sebebi bu anlattığı mücadele yapısı ve zafer kazanma yapısından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ve yine bir önceki videoda demiştik ki 1924 yılında ilk defa Türk öğrencilerin Avrupa'ya eğitim için gönderilmesi konusu konuşuluyor, gündeme geliyor. İlk giden gençler arasında Osman Zeki Bey'in oğlu da var, Ekrem Zeki Ün. Kendisi daha sonrasında çok önemli orkestra şeflerinden biri oluyor. Filmde görebildiğimiz karakterlerden biri. Ondan sonra sırasıyla kimler gitmiş ona bakalım. Sonraki yılda Ulvi Cemal Erkin, bir sonraki yıl Necil Kazım Akses, bir sonraki yıl Ferit Alnar ve sonrasında Ahmet Adnan Saygun. Aralarında birer yıl olmak üzere her sene gönderilen öğrenciler arasında böyle değerli besteciler yer almış oluyor. Ve biz bu isimleri bir arada gördüğümüz zaman, tabii ki önce Cemal Reşit Rey'den bahsetmiştim, bir Türk beşlerinin oluştuğunu görüyoruz. Hepsi çeşitli Avrupa ülkelerinde, çoğunlukla Fransa'da eğitim gördükten sonra ülkelerine geri dönüyorlar. Eğitim vermek için. Cumhuriyet döneminin ilk besteci kuşağını oluşturuyorlar Türk beşleri olarak. Tabii ki bu yenilikler yapılırken Atatürk bir yandan şunu da düşünüyordu. Cumhuriyetle birlikte yeni Türk müziği ne olmalı? Nasıl bir şeye benzemeli? Nasıl kaynaklardan yararlanmalı? Bu konuda da aslında yüzünü halka çevirmek istediğini görüyoruz her konuda olduğu gibi. Halk müziğinden yararlanması gerektiğini düşünüyor bu yeni müziğin. Ve bu yoldaki çalışmaları teşvik ediyor. Bunun için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hatta İstanbul'da, Darül Elhan'da Rauf Yekta Bey'in öncülüğünde Türk halk müziği araştırmalarına giriliyor. Bu süreç içerisinde Darül Elhan'ın genç müzik öğretmenleri arasında olan Cemal Reşit Rey, 1925 yılında halk türkülerinin çok sesli denemelerine girişip bu yolun öncülerinden biri oluyor ve sivriliyor. Bir halk müziği dediğimiz zaman sazla çalınan ve sözle söylenen belirli sabit bir melodi var. Akılda kalıcı bir melodi. Fakat Batı müziği öyle çalışmıyor. Batı müziği bir melodinin altına belirli bir armoni sağlıyor. Yani farklı çeşitli sesleri kullanan orkestra üyeleriyle veya tek enstrüman da olsa, mesela sağ el melodi çalarken piyanoda sol elle belirli bir akor desteği sağlanıyor. Buna aslında çok seslilik diyebiliyoruz basit bir şekilde. Ve Cemal Reşit Rey de Türk halk müziği eserlerimizi, türkülerimizi yani melodilerini alıp altına bir çok seslilik ekleme çalışmalarında bulunuyor. Bu tek seslilik ve çok seslilikle ilgili ciddi bir karmaşa var bizde. Atatürk'ün belirli bir düşüncesi var bu konuyla ilgili. Fakat orada da yanlış anlaşılmalar oluyor. Kendisi evet halk müziğiyle ilgili şöyle bir açıklamada bulunmuş 1928 yılında. Artık bu şark musikisi, bu basit musiki, Türk'ün çok münkesif ruh ve hissiyatını tatmine kafi gelmez. Bunu ilk duyduğunuz zaman şey gibi algılayabilirsiniz. Atatürk halk müziğini basit buluyordu, sıradan buluyordu. Aslında öyle değil. Birçok ifadesinde şunu net bir şekilde anlatıyor. Halk müziğinin ne kadar değerli olduğunu ve bizim yeni müziğimizin
halk müziğinden yararlanmasının şart olduğunu söylüyor. Fakat yeni cumhuriyetin, Türkiye'nin, Türk insanlarının Batı ile ilişkisinin şart olduğunu da biliyor. Ve Batı ile ilişki kurulabilmesi için de ortak bir paydada buluşulması gerektiğini düşünüyor. Tıpkı Latin harflerine geçişte olduğu gibi. Evet, bizim bir Türk halk müziğimiz var ve bizim bunu Batı'ya tanıştırmamız gerekiyor. Ama onlar gelip Türk halk müziğini olduğu haliyle dinleyip anlamlandıramazlar. Onlar için çok absürt kaçıyor bu. Çünkü onların sistemlerine çok aykırı ve az önce dediğim gibi buradaki o armoniyi çıkarın, sadece sağ el kalmış oluyor. Yani onlara göre çok basit ve değerli bir halde değil. Onların anlayacağı dilde konuşalım. Onların anlayacağı dilde halk müziği eserlerimizi besteleyelim ve tanıtalım yurt dışına, Avrupa'ya. Aslında söylemek istediği şey bu. Ama tabii ki çok fazla yanlış anlaşılıyor. Bu konunun da ayrıntısına gireceğiz. Ve dediğimiz gibi Cemal Reşit Rey buradan sıyrılıyor tabii ki. Çok güzel eserler besteliyor. Ve kendisiyle birlikte Paris yeni Türk müziğinin dünyaya açıldığı kapı haline gelmiş oluyor. Orada kendisinin eserlerinin gösterimleri oluyor tabii ki. Cemal Reşit Rey yurt dışında orkestra eserleriyle, senfonik eserleriyle konuşulduğu gibi yurt içinde de eğitmenliğe devam ediyor ve çok ciddi bir mesaisi var aslında. Çok fazla çalışıyor bu alanda. Ve oldukça aslında döneminde ünlü bestecilerden biri haline gelmeye başlıyor. O sırada da tabii eğitimini alıp geri dönecek olan diğer bestecilerimiz var. Mesela Saygun bunlardan bir tanesi. Kendisi Türkiye'ye döndükten sonra Ankara'daki Musiki Muallim Mektebi'nde öğretmenliğe başlıyor. Bir yandan da bir halk müziği araştırmacısı olarak belirli yıllardan sonra dikkat çekmeye başlıyor. Onu özellikle ikinci videoda konuşacağız. 1934 yılında Osman Zeki Üngör'ün emekli olmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın da başına geçerek şeflik yapmaya başlıyor. Atatürk'ün kendisinden bestelemesi için rica ettiği 2 tane opera oluyor. Bir tanesi Özsoy Operası, bir tanesi de Taş Bebek Operası. Çok önemli operalar bunlar. Fikirlerini de Atatürk veriyor bu operaların. Birazdan bahsedeceğiz. Atatürk'ün 1 Kasım 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müzik üzerine bir konuşma yaptığını görüyoruz. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musiki değişikliğini alabilmesi, kavrayabilmesidir. Bugün dinletilmeye yeltenilen musiki, yüz artıcı değerde olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce genel musiki kurallarına göre işlemek gerektir. Ancak bu şekilde Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel musiki de yerini alabilir. Bu konuşma yanlış anlaşılıyor. Radyodan geleneksel Türk müziği yapısı taşıyan bütün müzikler, yayınlar kaldırılıyor. Baktığınız zaman aslında ilk etapta daha kolay bir şey bu. Çünkü Türk müziğini ele almak ve onu bir batılı müziği gibi işlemek için hem Türk kültürünü bilmeniz hem de Batı müziğinin gerekliliklerini bilmeniz gerekiyor. Yani öyle herkesin yapabileceği bir şey değil. Batı müziği kopyasını herkes yapabilir. Ve bu genelde Batı müziği kopyası yapan insanlar zaten Türk kültürüne aşina değiller. Bu hala günümüzde sürmekte bu arada. Burada Atatürk'ün söylemek istediği şey başka bir şey. Osmanlı'nın yaptığı yanlışları gördüğü için bu alanda da bunun değişmesi gerekiyor ve bu değişimi biz bir şeyleri yasaklayarak, kendi kültürümüzü yasaklayarak yapamayız. Başkalarının taklidini yaparak da yapamayız. İkisini bir araya getirip yeni bir tür, yeni bir iş ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ama bu yanlış anlaşılıyor. Cemal Reşit Rey'in anılarından şöyle bir kısım var. Atatürk'ün direktifi üzerine bir müddet sonra Marif Vekili Abidin Özmen 8 müzisyen olarak bizleri, kimler bunlar? Cevat Memduh Altar, Halil Bedi Yönetken, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin, Nurullah Şevket Taşkıran, Cezmi ve Cemal Reşit Rey. Ankara'da kongreye toplamıştı. Toplantı açılıp nazikane nutukların teatisinden sonra Marif Vekili sevimli şivesiyle bizlere "Ey hadi bakalım musiki inkılabı yapacakmışız. Bunu nasıl yapacağız?" demesi üzerine kongrede bir şaşkınlık havası esmeye başladı. Toplantı 4 saat kadar devam etti. Arada sırada Marif Vekilini telefona çağırıyorlardı. Son telefondan sonra Abidin Özmen heyecanla bizlere "Paşa Çankaya'dan birkaç saattir telefon ettiriyor. Musiki inkılabı ne yoldadır diye soruyor" dedi. Biz büsbütün şaşkına döndük. Ne gibi bir tavır alınacağını bir türlü kestiremiyorduk. Nihayet hatırlamadığım birisi memlekette tek sesli şarkı söylemenin yasak edilmesi gerektiğini teklif etti.
Bunun üzerine zannediyorum ben kalktım ve dedim ki bir çoban faraza davarlarını otlatırken şarkı söylemek ihtiyacı hissederse ille köye gidip bir ikinci çoban bulup gel birader sen de şu ikinci sesi uydur da söyle mi desin? Nihayet bu tasavvur eriyip gitti. Doğru şeyleri söyleyen her zaman insanlar oluyorlar. Onlara da biraz güvenmek lazım. Tabii ki böyle yanlışlar yapıldığı gibi olumlu çalışmalar da yapılıyor. Saygun'un Türk müziği araştırmalarında olduğu gibi. Aslında Bartok'un ve Adnan Saygun'un çalışmalarına kendilerinin Türk müziğinin tarihini önemli bir şekilde vurguladıklarını görüyoruz. Bu ne demek? Ulusallık demek. Fakat evrensellik taraftarları da var o dönemde. Özellikle Ankara'da evrensellik taraftarları o dönem ağır basmaya başlıyor. Bunun yanı sıra yine Saygun'dan çok farklı düşünmeyen, onunla benzer düşüncelere sahip olan, sadece Saygun'un Ankara'da hem Atatürk'ün etrafında hem de devlet içerisinde hızlı yükseldiğini düşünen, yerine talip olan isimler de olduğu için tabii ki. Bu süreçte başka bir önemli besteci olan Hindemit'e yakınlaşıyor bu isimler Ankara'da. Hindemit'le Bartok aslında düşman gibi değiller. Bunu yanlış anlamayalım. O dönemde sadece farklı fikirleri savunan, geleceğin müziğinin farklı fikirlerden geçeceğini düşünen iki ayrı isim. Bartok Türkiye'den ayrıldığı zaman Saygun o dönemde biraz rahatsızlıklar geçiriyor ve İstanbul'da tedavi alabilmek için Ankara'dan uzaklaşıyor. Bu sırada da Hindemit'i Türkiye'ye çağırıyorlar. Bir konservatuar kurulmasıyla ilgili konu gündeme geliyor. Ve Hindemit'in görüşlerine uygun bir şekilde bir konservatuar ortaya çıkarılıyor. Kurulmaya başlanıyor. 1935 yılından itibaren belirli aralıklarla Hindemit Türkiye'ye geliyor. O süreçte belirli raporlar hazırlıyor. İşte eğitimle ilgili, olması gereken şeylerle ilgili. Bu serimizin son videosu da aslında Hindemit raporları üzerine olacak. Bu süreçte de tabii ki Bartok'un çalışmalarını biraz küçümser nitelikte yaklaşıyor. Yani diyor ki işte halk müziği araştırmalarının modası geçti. Daha artık evrensel bir dönemdeyiz. Ve kurulacak olan konservatuvarın da evrensel ölçülere göre eğitim vermesi gerektiğini düşündüğünü dile getiriyor. İşin sonunda aslında biraz faydacı bir şekilde bu konuya bakarsak, çünkü bence öyle bakılmalı. Sanatçılar, ikisi de çok büyük sanatçılar ve ikisi de çok üretken isimler. Ve bambaşka fikirleri savunmuş olsalar da hem dünya müziğine, işte Batı müziğine çok büyük katkıları oluyor. Hem de bizim ülkemize çok büyük katkıları oluyor. Bartok'tan etnomüzikolojik çalışmalarının temelini alıyoruz. Yani bir etnomüzikolojik çalışma nasıl yapılır? Türk halk müziğinin ilk notaya geçirildiği dönemlerden bahsediyoruz aslında. Tüm bunlarla ilgili bir altyapı almış oluyoruz. Hindemit'ten de evrensel değerlere uygun bir şekilde bir konservatuvar nasıl kurulur? Nasıl bir eğitim verilir? Dünya çapında öğrenciler nasıl çıkar? Bunu almış oluyoruz. Sonuçta faydacı olarak baktığımızda iki rekabet eden isim diyelim. Hadi tam anlamıyla öyle değil ama fikirsel olarak rekabet içerisinde olan iki önemli ismin bu rekabet ortamında ne kadar aslında faydalı eserler ortaya çıkardığını görebiliyoruz bu anlamda. Biz her ikisinden de faydalanmışız. Zaten o dönem öyle bir dönem ki yani kim gelse ondan faydalanmamız gereken bir dönem. Kitapta tekrar Atatürk'ün sözlerinin yanlış anlaşılması konusuna değiniyor. Ve burada Atatürk'ün yine başka bir sözüne yer veriyor. Delalizade İsmail Efendi'nin İsfahan bestesini dinledikten sonra Atatürk, "Ne yazık ki benim sözlerimi yanlış anladılar. Şu okunan ne güzel bir eser. Ben zevkle dinledim. Sizler de öyle. Ama bir Avrupalıya bu eseri böyle okuyup da bir zevk vermeye imkan var mı? Ben demek istedim ki bizim seve seve dinlediğimiz Türk bestelerini onlara da dinletmek çaresi bulunsun. Onların tekniği, onların ilmiyle, onların sazları, onların orkestralarıyla. Çaresi her neyse. Mesela Ruslar ne yapmışlarsa biz de Türk musikisini milletler arası bir sanat haline getirelim. Türk'ün namelerini kaldırıp atalım da sadece Batı milletlerinin hazırdan musikisini alıp kendimize mal edelim, yalnız onları dinleyelim demedim. Yanlış anladılar sözlerimi. Ortalığı öyle bir velveleye verdiler ki ben de bir daha lafını edemez oldum." Burada Rusların yaptığı gibi dediği şey de aslında yine Rus bestelerini de düşünebilirsiniz. Rus bestecilerin çok büyük bir kısmında bu var zaten. Çünkü onların da halk müzikleri var. Ve o halk müziklerini kendi eserlerinde kullandıklarını görebiliyorsunuz. Ruslar da Batı müziğini ele aldılar ama kendi halk müziklerini
kullanarak ortaya yeni bir şey çıkardılar. Tabii ki az önce anlattığım gelişmelerle birlikte ve Atatürk'ün de vefatından sonra iyice artık ulusallıktan çok evrenselliğe adım atılıyor. Oraya herkes yüzünü çeviriyor. Çağdaş milli musiki tezi geri plana atılmış oluyor. Burada sadece müzik eğitimi, işte yabancı öğretmenlerin yönetiminde evrensel olma gibi çabalar ortaya çıkmış oluyor. Ve bu çabalar halkın özünden kopmuş bir yola doğru sapmamıza sebep oluyor. Belki de halkın da eşlik edebileceği bir şey ortaya çıkacakken yine halkın müziği ve burjuvanın müziği olarak ikiye ayrılıyor burada mesele. Yani istenilen, yapılması gereken şey aslında sadece bir cumhuriyetin ilan döneminde birkaç yıl yapılabilmiş, sonrasında da vazgeçilmiş bir şey. Ulusal bir müzik hakkındaki yaratıcılığın yerini uluslararası sanat müziği eğitimi alıyor. Bunun sonucunda Türk konservatuarlarında Türk müziği eğitimi bir kenara atılmış oluyor. Batı müziğine ağırlık veriliyor, hem eğitim konusunda hem orkestra repertuarları konusunda öyle bir ağırlık veriliyor ki klasik Batı müziği eserleri vermiş Türk besteciler bile bir arka plana atılıyor yıllarca. Çok uzun yıllarca. Yabancı eserlerin düzgün icrası bir anda önemli bir değer kazanıyor. Şu anda da aslında bizim konservatuarlarımızın yapmaya çalıştığı, yapacağını iddia ettiği tek şey bu. Çok iyi solistler ortaya çıkarmak, işte iyi icracılar oluşturmak. Neticede bir takım eksiklikler oluyor. Bunun böyle olması da çok normal. Çünkü klasik Batı müziği denilen şey Batı'nın kendine ait olan müziği. Bize ait bir tarafı yok bunun. Ve biz ne yaparsak yapalım bunun taklidini yapıyoruz. Ancak Avrupa'da eğitim görmeye gidebilirsek gerçek bir icra ortaya çıkarabiliyoruz. Bu durumda da Türkiye'de kaldığımız sürece bu böyle basit bir taklitten ileriye gidemiyor. Dünyanın gözünden baktığınız zaman. Maalesef acı olan şey bu. Bu normal bir süreç. Yani bunun böyle olacağını biz 100 yıl önce görmüşüz zaten. Bu konuda da şöyle bir adım atmak istemişiz. Kendi müziğimizle birleştirelim ki kendimiz yeni bir şey ortaya çıkaralım. Ve yeni bir şey ortaya çıkardığımızda eğer bize ait bir şeyse bunun tek doğru icracıları da biz olabileceğiz. Yani en doğal icracıları da biz olabileceğiz. Dolayısıyla da farklı bir saygı duyulacak ki Türk bestecilerin eserlerine yurt dışında farklı bir saygı var. Bizim hala ülkece göstermeyi bilmediğimiz bence. Bu konuda iyi çalışmalar yapılıyor. Günümüzde biraz daha değer verildiğini söyleyebilirim. Dikkate alınıyor ama Avrupa bunu dikkate almaya daha önceden başladı. Gelelim Saygun'a. Saygun'un çocukluğu, gençliği nasıl geçmiş? Onlardan biraz bahsedelim istiyorum. Saygun 1907 yılında 7 Eylül'de doğuyor İzmir'de. Babası Nevşehir'den İzmir'e göç etmiş. Bir matematik öğretmeni, Celal Bey ismi. Kendisi ilimlerle uğraşmanın yanı sıra ciddi bir din bilgisine sahip de bir adam. Hatta babasının ailesi önemli din bilginleri yetiştirmiş bir aile. Dolayısıyla ilimlerde olduğu kadar din konusunda da ciddi bir birikime sahipler. Saygun da aslında böyle bir babanın oğlu olarak büyüyor. 4 yaşındayken İzmir'de ilkokula başlıyor. İttihat ve Terakki Mektebi'nde. Tabii ki matematikte oldukça iyi. Aynı tarihlerde Balkan Savaşı devam ediyor. İzmir'e bu süreçte akın akın gelen göçmenler var. Yani İzmir'deki ortam böyle. Sonraki yılda 1914'te 1. Dünya Savaşı çıktığında Saygun 7 yaşında sadece. O kadar zor bir döneme denk geliyor ki. İzmir'in bombalandığı zamanlar, sedyelerle giden yaralılar, sıra sıra ölmüş insanlar, onların yanında bir sürü çaresiz insan. Yani 7 yaşındayken ölümle burun buruna bir hayat yaşamaya başlıyor. Videonun başında bahsettiğim Saygun'un ilk müzik hocasından biraz bahsetmek istiyorum araya girip. İsmail Zühtü Bey. İzmir Sanayi Mektebi'nde okuyor. Bugün Meslek Lisesi İzmir'de. Eski adı da İslahane. Bu sanayi mektepleri yetim çocukların bir meslek sahibi olabilmeleri için Mithat Paşa tarafından kurulmuş. 1913 yılında İsmail Zühtü Bey aslında Ahmet Adnan Saygun'un babası sayesinde İzmir İttihat ve Terakki Mektebi'ne müzik hocası olarak geliyor. Ve bu sırada Ahmet Adnan Saygun'la ilk müzik hocası tanışmış oluyorlar burada. O sırada Saygun sınıflarını bir şekilde geçiyor ama iyi bir öğrenci miymiş, iyi bir öğrenci değilmiş. Kendi öyle söylüyor en azından. Matematik, edebiyat ve müzik derslerini çok sevdiğini söylüyor. Kendi kendine ilerlettiği bir Fransızcası var. Muhtemelen babasıyla da bir şekilde konuşuyorlar. Ve eline geçen kitapları tercüme
etmeye kalkışıyor o küçük yaşındayken. Babasının ve başka bir takım yazarların din üzerine yazdıkları kitapları da inceliyor. Bu süreçte bir de Macar Tevfik Bey ile piyano derslerine başlamış. Bu piyano dersleri de onu o kadar heyecanlandırmış ki tamamen gece gündüz piyano çalışır olmuş. Eline geçen bütün notaları çalışıp bitiriyormuş hızlı bir şekilde. Tüketiyormuş yani her şeyi. Bugün gibi düşünmeyin, yani yazılı, basılmış nota bulmak kolay bir şey değil o dönemde. Hele İzmir'deler. Bu süreçte işte çok fazla beste göremiyor, yani küçük ufak tefek besteler, eline geçenleri olabildiğince çalışıp tüketiyor. Ve ilk beste denemelerine girişiyor bu küçük yaşında. 12 yaşındayken eserler besteliyor. Yaratılış ve insan kaderi üzerine hayat boyunca düşünüyor. Ve eserlerinin çok büyük bir kısmı bu konuları işliyor zaten. İlk eseri de olmak üzere. Çok olgun bir çocuk tabii ki yaşına göre. Ama yaşadığı şeyleri görüyorsunuz. Yani 7 yaşındayken Birinci Dünya Savaşı'na şahit olan bir çocuktan bahsediyoruz. O yüzden çok küçük yaşta olgunlaşması da normal geliyor bana. 1919 yılında İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilmiş durumda. Çocukluğunda ne düşündüğüne dair, neler yaşadığına dair kendi ağzından bir takım anlatımlar var. Evimizin arkasındaki taş ocağının sırasında fırın vardı. Sabah çıkan ekmeklerden alabilmek için gece yarısı 3'te kuyruğa girip saatlerce beklerdik. Ben küçük olduğum için beni hep arkaya iterlerdi. Bir gün ne yapıp edip sıranın en önüne geldim. Sabah fırıncı ekmekleri küreğiyle çekerken küreğin sapı şiddetle burnuma çarptı. Kendimi kaybettim. Ayıldığımda elim yüzüm kanlar içindeydi. Ekmeklerimi koltuğuma sıkıştırıp eve yolladılar. Aynı gece yanımızdaki Yahudi mahallesinden bir Yahudi ekmek kuyruğundan dönerken o yaralı ve ölü dolu çukura düşmüş. Sabaha kadar feryat etti. Can derdinden kimsenin bakacak hali yoktu. 12 yaşındayken içinde yaşadığı ortam böyle bir ortam. Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ilk Çanakkale savaşlarında duyuyor ve milletin umudunu tamamen bağladığını anlatıyor kendi sözlerinde. O süreçte de yine tabii ki bir şekilde hayat devam ediyor. Okula gidip geliyorlar. Az önce anlattığım gibi müzik dersleri alıyor. Yani biz şey zannediyoruz, savaş var ve her şey bir anda duruyor. Öyle gibi bir şey değil. Hayat devam etmek zorunda bir şekilde. Çocuklar okula gidiyorlar, geliyorlar. Ve o süreçte çok farklı şeyler deneyimliyor bir çocuk olarak. Mesela okul çıkışında söylenen bir takım marşlar var. Bu marşlar öncesinde binler yaşa sultanım, Satvetinle Şevketinle padişahım çok yaşa gibi söylemlerin, şarkıların yerini kendisinin ilk müzik öğretmeni olan İsmail Zühtü'nün bestelemiş olduğu Ben bir Türk'üm, dinim cinsim uludur gibi bir takım marşlar yerini almaya başlıyor. Biraz daha milli heyecan veren marşlar. Yani daha çocuksunuz, okuldasınız, okula gidip geliyorsunuz ve hani bunları yaşıyorsunuz. Bu değişimleri fark ediyorsunuz. Toplumsal bir değişim var, devletin içinden bir takım şeyler var, savaş var, bir yanda ölen insanlar var. Okula devam etmeye çalışıyorsunuz ve bir geleceğin olduğunu düşünmek istiyorsunuz, öyle söyleyeyim. Türk bilinci arttıkça Yunan'ın baskısı da artıyor o dönemde. Hatta babası Ahmet Adnan Saygun'un İzmir Milli Kütüphanesi'nde çalışıyor. Babasını tutukluyorlar ve bu kütüphanenin ismini şehir kütüphanesi olarak değiştireceğini söyledikten sonra serbest bırakıyorlar. Ağlayarak, hüzünle o tabelayı değiştiriyor. Bunu Ahmet Adnan Saygun da kendi anılarından anlatmış. Ve İzmir'deki herkes Anadolu'daki savaşın sonucunu bekliyor tabii ki. Mustafa Kemal de onlar için kurtuluşun sembolü. Saygun da şöyle söylüyor. O zamanlar Türkiye demek Mustafa Kemal demekti. Öl dese hepimiz öleceğiz. 1920'lere geldiğimizde Saygun için Saygun'un ilk işine başladığı yaş 13 yaşında. Milli sinemada filmlere piyanoyla müzik eşliğinde bulunuyor. O dönemde sinemalarda, sessiz sinemalarda piyanoyla bir şekilde eşlik ederek aslında bir arka plan müziği ortaya çıkarmış oluyorlar. Bir şekilde kendi harçlığını çıkarmaya çalışıyor 13 yaşındayken. Milli sinemada yine Saygun'un babasının tamamen kendi çabasıyla kurduğu milli kütüphane gelir sağlamak için işletiliyormuş. Saygun'un babasının çok ciddi bir geliri varmış gibi falan duruyor olabilir. Kendisi sadece memur maaşıyla, öğretmen maaşıyla yani geçiniyor. Ve aslında öğretmen maaşıyla bir şekilde yettirmeye çalışırken ve o dönemleri düşünün. Yani kazandığınız her bir kurşun ne kadar değerli olduğunu düşünün. Saygun'a özel piyano eğitmeni tutuyor. Saygun ve ablası için özel Fransızca eğitmenleri tutuyor.
Yani eğitimi en önemli nokta olarak görüyor. Çocukların eğitimini de en önemli nokta olarak görüyor ve bunun için ne kadar harcayacağını, bununla ilgili sıkıntı yaşamıyor yani. İşgalin sona ermesiyle birlikte İzmir'den bir Rum aile kaçıyor ve o Rum ailenin de piyanosu kalıyor tabii ki her şeyiyle birlikte. Bir dostu da Celal Bey'e diyor ki ya bu piyanoyu siz alın. Sonuçta çocuk ilgileniyor vesaire. Celal Bey ben kimsenin malına el koymam diyor ve daha sonra bin bir güçlükle para biriktirerek oğluna kendi başına bir piyano satın alıyor. Saygun bu sayede 12 yaşında piyanosuna kavuşuyor. Yeni bir yolculuğa aslında başlamış oluyor. Bütün notaları neredeyse tüketiyor. Eserler bestelemeye başlıyor. Hep daha fazlasını istiyor. Kompozisyon işte öğrenmek istiyor. Armoni öğrenmek istiyor. Yani öğretecek kimse olmadığı gibi kaynak da hiçbir şekilde yok. Zaten içinde bulunduğunuz durumdan dolayı hani bir kaynak getirilsin, çevrilsin öyle bir şey çok zor, imkansıza yakın. O sırada Elhamra sinemasının bekçilerin İstanbul'da bir ilişkisi varmış ve bir armoni kitabı varmış o zaman. İstanbul'da bunun sözü geçiyor ve bu bekçilere rica ediliyor. O kitap bir şekilde bin bir güçlükle İzmir'e getiriliyor. Hemen tercüme ediliyor. Saygun onun üzerine hemen çalışmaya başlıyor. Bu sırada da 15 yaşlarında liseyi yeni bitirmiş. Saygun'un bu dönemle ilgili kendi ağzından şöyle bir anlatımı var. Müzik ile yapmış olduğum ilk tanışmada şuur altı olarak kompozisyon sanatına ilgi duymuş olmalıyım. Bu yaratıcılık hissi daha yüzeye çıkmaya başladığında bana yardımcı olabilecek bir öğretmen aradım. Ancak bütün aramalarım boşa çıktı. O zamanlar o şehirde bana değil kompozisyon, armoni dahi öğretecek bir müzisyen yoktu. Tek başıma çalışmaktan başka çarem olmadığını anlayınca kendi kendime bulabildiğim kaynaklardan armoni ve kontrpuan çalışmaya başladım. Bu süreçte tabii yavaş yavaş endişelenmeye başlıyorlar. Dediğim gibi tamam her şey çok sıkıntılı. Böyle bir ortamda belki şey diyebilirsiniz yani. Gelecek diye bir şey var mı yok mu hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hani ne yapacak çocuk orada 15 yaşında? Gelecekle ilgili ne bekleyebilirsin çocuktan? Bir umutsuzluk belki düşünüyor olabilirsiniz. Ama burada mesela babası şey diye endişelenmeye başlıyor. Ya bu çocuk liseyi bitirdi. Tamam müzik tutkusu anlıyoruz ama müziği yapsın hobi olarak ama işi ne olacak bu çocuğun? Üniversite, o zaman Darülfünun derler ya. Sen git imtihan ver hangi şeyi istersen ve orada devam et. Hayır gitmem. Liseye gitmem. Ne yapacaksın? Ben piyano çalacağım. Ben yazacağım. Olur mu evladım böyle bir meslek? Bir meslek değil bu. Olurdu olmazdı falan ben gitmem dedim. Bir iş sahibi ol. Da sen gene istediğin gibi çalış. Ben bunun aleyhinde değilim. Çalışman için ders masraflarını, kitap masrafı hep ben yaptım. Meslek diye böyle bir meslek yok ki evladım. Kahvelerde mi çalacaksın? Dostlarıyla birlikte Celal Bey, Ahmet Adnan Saygun'a bir iş bakmaya çalışıyorlar. Çünkü Saygun hiçbir şekilde kalkıp da kendine bir iş bulmuyor. Bir işte çalışmak istemiyor. Habire piyano çalışıyor, müzikle ilgileniyor. Hocası İsmail Zühtü de Saygun'la ilgili bunun kafasını kessen içinden Wagner'in kanı çıkar diyormuş. Ne kadar hem yetenekli olduğunu hem de inatçı olduğunu da söylemeye çalışıyor bir yandan. Bir sürü başarısız meslek denemeleri doğuyor burada Saygun'un. Baharat dükkanında baharat şişelerini doldurma, işte gişe memurluğu gibi böyle bir takım işler oluyor. Hepsinde de başarısız oluyor. Çok kısa süre dayanabiliyor. Ben türlü işlerin içine girdim çıktım o arada. Neticede tabii olmadı. Bu iş gayretlerinin yanı sıra da 1923'te Hüseyin Saadettin Arel İzmir'e gelmiş. Kendisiyle armoni çalışıyor 2 ay kadar. O günleri de kendisi şöyle anlatmış. Bir yıl sonunda ben 15-20 çeşit iş yapmışım. Her girdiğim yerden ayrılıyorum. Bana nota satan bir dükkan açması için babama rica ettim. Babamın arkadaşları benden umudu kesmişler. Yazık bu çocuktan artık hayır gelmez diyorlar. Babam üniversiteye girmem için ısrar ediyor. Gitmem diyorum. Nota ve kitap satmak için direniyorum. Babam çaresiz sonunda İzmir'de Beyler Sokağı'nda bir dükkan açtık. Ben not almak isteyenler denemek isterler, piyano da çalmak gerek diye piyanomu da dükkana getirdim. Artık kendi dünyama kavuşmuştum. Sabah 7'de girdiğim dükkandan gece yarılarına kadar piyano çalardım. Gelenlere de ne isterlerse yok derdim. Kalkmazdım bile piyanodan. İşte ilk kompozisyonlarımı ben o günlerde yazdım. Dükkan 1924'te açıldı ve 1925'te de iflas ederek kapandı. Ama sonra zaman geçti arada. Bir gün şunu ben dinlemek istiyorum.
Nasıl deneyeyim dedi. Bir cihazlık vardı onun ve Yunus Emre'yi o zamanki şeyden çalmaya başladık. Neyse hangi şeyden çaldıysak. Bir parça çaldık falan, sonra babam istemem bırakın dedi. Yeter bu kadar dedi. Ağlamaya başladı falan. Nilüfer'e demiş ki ben ne bileyim bunun bu işin böyle derin olduğunu. Ben onlara kendim ders aldırdım. Hocalar tuttum. O yan iş olsun, yok mu ya? Kendi zevki için yapsın ama bu bambaşka bir şey de demiş. 1926 yılına geldiğimizde de Ankara'ya gelip Musiki Muallim Mektebi'nin sınavına giriyor. Ve İzmir Lisesi'nde müzik öğretmenliği tayini geliyor. Aynı zamanda da Milli Kütüphane'de çalışmakta. Bu şekilde bu kütüphaneden de yararlanarak kitaplıkta müziğe ait ne varsa arıyor, tarıyor. Bir yıl içerisinde 31 ciltlik büyük ansiklopedideki tüm müzik maddelerini Türkçe'ye çeviriyor ve bunları 6 ciltlik bir kitapta topluyor. Ayrıca Wagner'in hayatı, Richter'in armoni ve kontrpuan kitaplarını tercüme ediyor. Bakın aslında ne kadar büyük işler yapıyor o zamanda bile. Bunların yanı sıra da bol bol kitap okuyor. Artık o kütüphanede ne bulursa her şeyi okuyor ve işine gelenleri, olması gerekenleri çevirmeye başlıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim okumuş, İncil okumuş, dini okumalar yapıyor. Bunun yanında Eflatun, yani Platon, Aristo'nun felsefi görüşlerini inceliyor, kitaplarını okuluyor. Gördüğünüz üzere bayağı bir böyle ruhani bir arayışa girdiğini de görüyoruz. Çünkü çok normal. Artık ergenlik dönemlerini de yavaş yavaş atlatmış. İlk yetişkinlik dönemlerinde ve çocukluğunu savaş içerisinde geçirmiş bir insandan bahsediyoruz. O kadar fazla insanın gittiğini, o kadar büyük acıları gördükten sonra tabii ki bir arayış içerisine giriyor. Bunu felsefede arıyor, dinde arıyor, birçok şeyde arıyor. Böyle bol bol okumalar yapıyor. Bunların yanında bir de mesela Yunus Emre'nin Divan adlı eseri de var. Onu en çok rahatlatan eserlerden birinin bu olduğunu söylüyor. Onun için çok büyük bir değeri var Yunus Emre'nin. Zaten bunu hayatı boyunca görebiliyoruz. Sadece Yunus Emre oratoryosu bile var. Yani kendisi için çok önemli isimlerden biri Yunus Emre. Bu arayışından da çıkmasına yardımcı olan isimlerden biri. Benim yazılarımda baştan beri aşk motifi yatmaktadır. İnsanların birbirini sevmek yerine en büyük vahşeti yapmaları, dost ve kardeş olacaklarına birbirlerini boğazlamaya çalışmalarına karşı duyduğum dehşet, müziğime en çok yansıyan duygularımdır, diyor Saygun. İlk senfonisini 19 yaşında yazmaya yelteniyor ve esin kaynağı olabilecek tek bir plak var. Ve bu tek plakta Schubert'in bitmemiş senfonisi var, 8. senfoni. Sürekli onu dinliyor. Yani bir senfoni türü olarak bilebileceği tek şey Schubert'in bitmemiş senfonisi. Başka hiçbir şey yok yani. İstese de dinleyebileceği, duyabileceği canlı gösterim, kayıt, plak, hiçbir şeye ulaşamıyorlar. 16 yaşında bir tek bir opera dinlemiş. Plaktan bariton aryasını dinlemiş ve çok güldüğünü, ona çok komik geldiğini falan anlıyoruz anılarından. Yani o kadar yabancı aslında, normal hepimizin, yani herhangi bir Türk vatandaşının yine bunu duyduğunda nasıl tepki verecekse öyle bir tepki vermiş. O kadar yabancı. Hiçbir enstrümantasyon bilgisi yok, orkestrasyon bilgisi yok, enstrümanları bilmiyor, yapılarını bilmiyor. Hiçbir şey bilmeden elinde sadece bir piyano, bir de Schubert'in bitmemiş senfonisinin olduğu bir plakla senfoni yazmaya kadar götürüyor işi. Saygun için çok önemli olan bazı besteciler var. Bunlardan bir tanesi Beethoven mesela. Yine 5. senfonisine bakabiliyoruz burada Beethoven'ın. Beethoven'ın bu senfonisinde ölüm karşısında insanın kaderi üzerine bir teması var. Sadece bu temanın bile aslında Saygun'un hayatı boyunca bestelediği eserlerde nasıl gözle görülebilir olduğunu ve orada bağdaştığını görüyoruz fikirsel olarak. 1928 yılına geldiğimizde de artık Saygun'un eğitim almak için Avrupa'ya gönderilen öğrencilerden biri olduğunu görüyoruz. Paris'e gönderiliyor. Bu süreçte ilgilendiği besteciler Bach, Beethoven ve Wagner. Zaten aslında iyi bir klasik batı müziği dinleyicisiyseniz Saygun'un eserlerinde bu 3 bestecinin müzikal etkilerini de rahatlıkla duyabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu süreçte her zaman Atatürk'ün resmiyle birlikte, yani her yere Atatürk'ün resmiyle birlikte gidiyor. Müzeler, galeriler, kiliseler, konserler, sürekli bir yerlere gidiyor. Önceki videoda bahsettiğimiz gibi kısıtlı vaktini her türlü şeyle doldurarak ve çok büyük bir donanımla geri dönmeye çalışıyor.
Piyanonun yanı sıra org da çalmaya başlıyor. Kilise orgundan bahsediyorum. Aslında Hristiyan kültürünün içerisinde olan o kilise müziğini de tanıma fırsatı yakalamış oluyor. Bir yandan plastik sanatlarla da ilgileniyor. Biliyorsunuz ki bu yurt dışına Avrupa'ya eğitim için gönderilenler sadece müzisyenler değil, birçok sanat alanında da isimler gitti. Dolayısıyla Paris'te eğitim gören diğer Türk sanatçılarla iletişim kuruyor. Mesela Türk ressamlardan Halil Dikmen, Refik Epikman, Hamit Görel'e en yakın arkadaşlarından. Oraya hangi görevle gönderildiklerini gayet farkındalar aslında. Paris'te öğrencilik yıllarında Opus 1 olarak numaralandırdığı bir divertimento, orkestra eseri. Bu eser Paris'te bir yarışma kazanıyor ve bu yarışma sayesinde 1931'de hem Paris'te hem de Varşova'da seslendiriliyor. Daha sonra Rusya ve Belçika'da da seslendiriliyor. Yani öğrencilik yıllarında orada bir yarışma bile kazanmış bestelediği bir eserle. O dönemlerde Avrupa'da yavaş yavaş adımızdan bahsettirmeye başladığımızı bile görebiliyoruz. Ve neyle başladık? Çok iyi bir icracılıkla değil, bir üretimle başladık aslında. Eserlerimizle orada konuşulmaya başladı. Konservatuvardaki öğretmenleri ona mesela şöyle telkinlerde bulunuyorlar. Bu eserde senin memleketin havası var. Bunu hep muhafaza etmelisin. Bu şekilde destek veren birçok hocası var Paris'te okuduğu okulda. 1931 yılında kendisi Türkiye'ye dönüyor. 1932 yılında piyanist Medya Boller hanımla evleniyor. Bu evlilik çok uzun sürmüyor. Kısa bir süre evli kalıyorlar. Yine aynı yılda 1932'de kurulan halk evlerinde görev yapmaya başlıyor. Bu süreçte halka çok sesli müzikle ilgili eğitimler veriyor o halk evlerinde. Aşırı üretken bir dönem. Sürekli durmadan eserler üretiyor. Fakat meslek hayatı ile ilgili bir takım kargaşalar var. Burada mesela eğer filmi izlediyseniz orada da gördüğünüz Osman Zeki Üngör'ün bir takım davranışları hakkında örnekler verebiliriz. Yahu Ahmet Adnan da kimmiş bu kadar üstad dururken? Zeki Bey, Adnan Bey haddinizi bilin. Eğer bu vazifede muvaffak olamazsanız pişman dahi olabilirsiniz. Osman Zeki Üngör 1933 yılında Saygun'un Musiki Muallim Mektebi'nde verdiği kontrpuan derslerinin öğrencileri fazla zorladığı gerekçesiyle kaldırıyor. Ve zaten bir Cumhuriyet Şarkısı filmi de neredeyse bu olayla birlikte açılıyor. Filmin ilk sahnesi bu. Durum gerçekten de böyle baktığınız zaman kendisinin aldığı eğitim Paris'te, burada Türkiye'de öğrencilerin bildiğinin çok üstünde bir seviyede. O yıllarda öğrencisi olan Hasan Toraganlı o günleri şu şekilde anlatmış. Adnan Saygun Musiki Muallim Mektebi'de öğretmenliğe başladığında 1931 yılında 24 yaşında bir delikanlıydı. Öğrencilerle kendisi arasında kısa sürede öğretmen-öğrenci ilişkilerinin yanı sıra abi-kardeş yakınlığı da doğmuştu. Adnan Hoca müzik imlası dersinde öğrencilere yazdıracağı parçaları oldukça zor yapıtlardan seçerdi. İmlanın yazılması bittikten sonra o an gelen bir ilhamla portreye 4 sesli güzel bir koro parçası yazardı. Bizim ilk seslendirmede parçayı yanlışsız olarak deşifre etmemiz hocayı çok memnun ederdi. Söyleyişi birkaç kez yineletirdi. Daha sonra biz 5. sınıfa geçtiğimiz 1934 yılında kontrpuan dersinde Ahmet Adnan Saygun ile bir araya tekrar geldik. Kontrpuan ardından kompozisyon okutulmadığından Musiki Muallim Mektebi için lüks bir dersti. Yani diyor ki bir kompozisyon bölümü olmadığı için, ardından bir besteleme üzerine bir eğitim gelmediği için kontrpuan dersi buradaki öğrencilere çok ağır gelmekteydi. Evet, gerçekten öğrencilere ağır geliyor. Fakat orada Osman Zeki Üngör'ün bu dersi tak diye kaldırmasının tek sebebi de bu dersin bu kadar ağır gelmesiyle ilgili olamaz. Sonuçta 24 yaşında genç bir delikanlı olan bu hocayı gayet tatlı bir şekilde yönlendirmenin yolları da var. Orta yolu bulmanın yolları da var. Orada bir takım mesleki savaşlar ortaya çıkmış oluyor. Belki bu kadar öğrencilerle abi kardeş yakınlığında olması ve bir yandan da teknik açıdan bilgisel olarak ondan çok daha yukarıda, üstün ve Avrupalı bir eğitim almış olmasından kaynaklanan bir durum doğuyor. Öyle söyleyeyim size. Musiki Muallim Mektebi'ne hoca olarak atandığı yılları Saygun şöyle anlatmış. 1933 yılıydı. Atatürk'ü büyük nutku söylerken Ankara'da radyodan dinledim. Güzel sanatlardan bahsediyordu. Bu benim yolumdu. Bana yol gösteriyordu. Hem dinliyor hem de ağlıyordum. Türklük ve milli şuur zirveye çıkmıştı. Cumhuriyet olmasa Yunus Emre'yi, Kerem'i, Köroğlu'nu yazar mıydım?
Belki yazardım. Ben çok sesliliğe Cumhuriyet'ten önce yöneldim. Beni bu yola getiren Türklük şuurunun uyanması ve kendi iç alemimdir demiş. Burada sadece her şeyi Cumhuriyet'e ve Atatürk'e yüklemediğini, kendinin değerini de, kendi öz değerini de ne kadar bildiğini görüyoruz ama bu konuşmadan da ne kadar etkilendiğini söylemeden edememiş. 34 yılına geldiğimizde soyadı kanununun geldiğini görüyoruz. Babasının ricasıyla Saygın soy ismini alıyorlar. Başkası tarafından alındığı fark edildiği zaman Saygın'ı Saygun olarak değiştiriyorlar. 1934 yılında bir ayrı çok önemli olaylardan biri de İran Şahı'nın Türkiye'yi ziyarete gelişi. Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi de tamamıyla bu konuyu ele alıyor. Bu İran Şahı'nın Türkiye'ye gelişi döneminde Atatürk için aslında çok önemli bir dönem. Çünkü yeni Türk toplumunun temeli olan inkılapların bir şekilde yurt dışından birilerine tanıtılması için çok önemli fırsatlardan biri. Bu fırsatı iyi kullanabilmek için, yani amacına ulaşabilmek için en etkili gücün müzik olduğunu da farkındaydı. Müziği kullanmak istedi. Konusunu bizzat kendi hazırladığı bir operanın bestelemesinin ve işte organizasyonun yapılmasını talebinde bulunuyor. Opera Özsoy Operası. Türk milletinin doğuşunu ve İran ve Türk devletlerinin kardeşliğini anlatan bir opera. Zaten detayına ineceğiz birazdan. Teklif Ahmet Adnan Saygun'a yapılıyor. O dönemde Ankara'da ne doğru düzgün bir konservatuvar var ne bir opera var. Dolayısıyla Ankara'da gösterilecek bu operanın orada bu şartlar altında yapılması çok büyük bir cesaret ve yani size anlatamayacağım kadar zor bir şey. Size bir metin teslim ediliyor. Biz buna libretto diyoruz. Operanın metni. Bu metin hazır bir şekilde Saygun'un eline geçtiği andan itibaren bir ay vakti var. Bu bir ay içerisinde hem baştan sona bu operayı bestelemek zorunda, bestelediği eseri çalacak orkestra bulmak zorunda. O orkestrayı çalıştırıp bir yandan o operanın oratoryosunu üstlenecek koroyu oluşturmak, onları çalıştırmak. Bir yandan 3-4 ayrı solist bulmak, onları çalıştırmak. Onlara teksti teslim etmek, onların çalışacağı zamanı beklemek. Yani normal şartlarda imkanı olmayan bir şey. Belki bir opera bir ayda yazılabilir ama bir ayda hem baştan sona librettosu yazılacak, işte hadi 1,5-2 ay diyeyim, librettosu yazılacak, eser müzikal olarak yazılacak, orkestrasyon yapılacak, orkestra çalışacak, solist çalışacak, koro çalışacak. Avrupa'da bile çok neredeyse imkansız bir şeyken bizde şöyle ekstra bir durum daha var. Doğru düzgün bir orkestra yok. Koro yok zaten. Solistler çok nadiren ve dağılmış şekilde var. Yani her biri farklı bir şehirde. Aynı zamanda öğretmenlik görevi üstleniyorlar. Yani öyle hadi ben kalkıyorum da şimdi bu görev için şuraya gideceğim gibi bir lüks içerisinde değiller. Dolayısıyla elinde hiçbir şey yok Saygun'un. Ve sadece bir ayı var. Mümkün mü bu söylediğiniz? Bir ay diyorsunuz opera. Resmen çılgınlık. Senin o çılgınlık dediğin şey bizde olmasaydı şimdi bu topraklarda sömürgeydik. Solistleri musiki muallim mektebinden mi seçsek diye düşünüyorlar önce. O dönemde Avrupa'da eğitim almış bir isim var. Nurullah Şevket Taşkıran. Dönemin önemli bas baritonlarından. Onu seçmeye karar veriyorlar ama tabii ki bir kişi yeterli olmayacak. Birkaç tane solist var tekste. Bu sebeple İstanbul'a gidiliyor. İstanbul'da Almanya'da eğitimini tamamlayıp dönmüş ve orada İstanbul Konservatuvarı'nda hocalık yapan önemli bir isim var. Nimet Vahit. Önemli bir Türk kadın opera sanatçımız. Burada iki başrol belli olmuş oluyor. Kendisini de İstanbul'dan çağırıyorlar. Görevini belirli bir süre bırakacak şekilde. Diğer roller için yine İstanbul'dan Semiha Berksoy'u seçiyorlar. Semiha Berksoy da o zaman Darülbedai'de çeşitli operatlerde rol almış bir opera sanatçısı. Yine başka bir rol içinde Halil Bedi'ye teklifte bulunuyor ve Halil Bedi de seçiliyor. Kendisi de severek kabul ediyor bu teklifi. Bale ve dans eğitimi almış insanlara ihtiyaç var bu opera için. Fakat musiki muallim mektebinde bale ve dansa dair bir eğitim o zaman olmadığı için halk evlerine bu sefer yüzlerini çeviriyorlar. Oradan halktan dans becerisi edinmiş insanları seçiyorlar opera için. Orkestra için de tabii ki o dönemde sadece bir tane olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası görev alacak şekilde seçiliyor. Fakat Osman Zeki Bey orkestranın başında o dönemde. Bu zorlu görevi kabul ediyor ama birçok zorluk da çıkarıyor bir yandan. 27 günlük bir maraton. Filmde de zaten bu 27 günü aslında izliyorsunuz. Besteleri geceleyin yazıyor.
Ertesi gün provaya gönderiyor eserleri. Çalışmaların durmaması için de geceleri yazmaya devam ediyor. Yani neredeyse çok az 1 saat 2 saat uyuyarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bu süreç uzun yıllar Mustafa Kemal'in yanında çalışan Cemal Granda'nın hatıralarında şöyle yer almış. Atatürk, Türk-İran dostluğunun gelişmesine büyük önem verirdi. Bunu İran Şahı'nın Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında daha iyi anladım. Şah'ın geleceği kesinleştiği sıralarda Türklerle İranlıların soy ve kültür bakımından kardeş olduğunu, sırf bir mezhep savaşması yüzünden ayrıldıklarını belirleyen bir piyes yazılıp bunun opera olarak oynanmasını istedi. Ankara'da bütün müzisyenler seferber edildi. İzmir'e gitmekte olan bestekar Ahmet Adnan Saygun trenden indirilip Ankara'ya getirildi. İşte Özsoy Operası böyle meydana geldi. Hem de ne geliş. 20 günde yazılıp bestelenip oynanması şartıyla. 27 günde, ya bunu tekrar söylüyorum ama bir önceki videoda demiştim ki bir savaş mücadelesi bitti, evet, ama diğer birçok alanda mücadeleler devam etti. Bu insanlar çocukluklarında savaş görmüş, ciddi travmalarla büyümüş insanlar. Yurt dışına gidiyorlar, Avrupa'ya. Çok kısa süre zarfında öğrenebilecekleri her şeyi öğrenip geri geliyorlar. Burada eğitim verirken bir anda buradaki bir takım ego savaşlarında sıkıntılar yaşanıyor. Yani Saygun, az önce anlattığım gibi okulda eğitim vermeye Ankara'ya geliyor ve Osman Zeki Üngör kendisini çok zor anlatıyor diye görevden alıyor. Kendisi dolayısıyla Ankara'yı terk ederken trenden indiriliyor bu görev için. Zaten filmde de yine bununla ilgili bir sahne vardı. Sonrasında da dediğim gibi libretto hazır, yani metin hazır, eline veriliyor. 27 gün sonra İran Şahı gelecek ve ona temsil hazırlanması gerekiyor. İlk opera. Daha önce böyle yazılmış, Türk besteci tarafından yazılmış, bestelenmiş ve oynanmış bir opera yok. İlk operamız ve daha önce hiç opera yazmamış, opera yazma tecrübesi olmayan bir besteci Ahmet Adnan Saygun. Osman Zeki Bey bu süreçte bir de her şeyin üstüne Saygun'a zorluk çıkarıyor. Çünkü orada da ego savaşları işte. Daha önce hiç opera bestelememiş ve tecrübesi bu kadar ona göre az olan bir gencin bu şanlı görev için. Çünkü düşünün, bir müzisyen için ilk Türk operasını besteleme görevi. Nasıl alabilir ki Saygun? Nasıl Saygun'a verilebilir? Ben varken, ben İstiklal Marşı'nın bestecisiyim gibi bir hisse kapılıyor kendisi. Provaları çok kısa süreliğine orkestrayı veriyor. Ve o kadar kısa süre içerisinde bir prova alınması gerekiyor. Çok ciddi zorluklar çıkarıyor. Atatürk de Zeki Bey'in böyle bir sorun çıkardığını Saygun'a fark ediyor. Bunun üzerine öfkeleniyor ve diyor ki bu bir devrim hareketidir. Adnan, bir devrim harekettir. Durmaya mal yok. Ve bunu diyerek asla karışmaması gerektiğini, o görevin zaten Saygun'a verildiğini çoktan ve bunun yapılacağını ifade etmiş oluyor. Ve bunun sonucunda da Zeki Bey'i orkestranın başından alıyor. Ve şefliğe Saygun getiriliyor. Bu sayede aslında en azından biraz daha rahatlamış oluyor. Çünkü en azından orkestra yönetme gibi bir tecrübesi az da olsa var. Ve en azından her şey onun organizasyonuna geçmiş oluyor. Yeni bir orkestra kuruluyor baştan. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası oradan çekiliyor yani. Onun yerine İstanbul'dan bir yaylı sazlar orkestrası geliyor. Bu orkestrayı Cemal Reşit Rey kurmuş. Onun kurduğu orkestra yaylı sazlar olarak takviye ediliyor. Borulu sazlar, yani bakır nefesliler dediğimiz bizim, Ankara'daki askeri bandolardan sağlanıyor. Koroyu da Ankara Kız Lisesi, İsmet Paşa Kız Enstitüsü, Gazi Terbiye Enstitüsü Beden Terbiyesi bölümlerinden nota bilmeyen öğrencilerle kuruyorlar. Yani nota bilmeyen öğrencilerle koro kuruluyor ve 27 günde temsil gerçekleşecek. Ve bu temsil şakaya gelmez, yani bayağı İran Şahı'na çok büyük bir konu anlatılması gerekiyor. Bekleniyor da. Ve bu görevi size Atatürk veriyor. Yani bunun olmama şansı yok. Filmde şey çok güzel anlatılmış. Saygun'un nasıl umutsuzluğa kapıldığını, nasıl yorulduğunu, bunun imkansız olduğunu, bunu nasıl başarılacağını bilmediğini. Münir Hayri Bey'le bunu uzun uzun konuştukları bir bölüm var filmde. Ve beni çok etkiledi onu izlerken. Bu kadar kısa sürede nasıl olacak? Biz 5 günde düşmanı söküp atmışız. 3 ayda alfabeyi değiştirmişiz. Ben bu işi beceremeyeceğim. Kalk çocuk. Vaktimiz dar, işimiz çok. Elbette paşam.
Ondan sonra Saygun'u biraz daha farklı bir motivasyonla işine sarılırken görüyoruz. Ve birçok şey değişmeye başlıyor zaten orada. O heyecan içinde Özsoy'u değil bir ayda 15 günde yaz deseler yazacaktım diyor. Yazmakla ilgili bir sıkıntısı yok. Zaten hayatı boyunca yaptığı şey o ve seve seve yapıyor. Ama bir yandan her şeyin organizasyonu ona ait ve Atatürk tarafından görevlendirildi. Bu operanın yapılış sürecinde Münir Hayri'nin de çok fazla etkisi var. Kendisi zaten operanın librettosunu hazırlıyor. Libretto dediğimizde aslında operanın bütün metni diyebileceğimiz şey. Konuyu zaten Atatürk Münir Hayri Bey'e veriyor ve Münir Hayri Bey de onu bir yazılı metin haline getiriyor ve Ahmet Adnan Saygun'a teslim ediyor. Orada da o 27 günlük süreçte yanlarında yer alıyor. Kendisi yazar, heykeltıraş ve sinemacı. Özellikle sinema konusunda Atatürk'ün kendisini Avrupa'da sinema eğitimi almak üzere gönderdiğini biliyoruz. Özsoy Operası'na geri dönecek olursak, Özsoy Operası 3 perdelik bir opera ve dramatik türde bir opera. Saygun'un bestelemesiyle birlikte operanın yine mistik bir havası oluyor. Çünkü kendisi, evet, operanın konusunu az buçuk anladınız. Saygun'un da az önce anlattığım gibi bir böyle yaşam, anlam arayışı gibi bir takım düşünceleri var hayatı boyunca. Ve bütün eserleri bu etkiyi taşıyor. Dolayısıyla bunda da o mistik yapıyı hissedebiliyoruz daha ilk akorlardan itibaren. Ve tabii ki yine hayatı boyunca kullanacağı o halk müziği, melodileri bu eserde de görülüyor. Her eserinde olduğu gibi. Az önce söylemiştik Bach, Beethoven ve Wagner'den etkilendiğini. Özellikle Wagner'in Gesamtkunstwerk, bu kavramdan bir başka videoda bahsetmiştik. Yine şuraya koyacağım. Toplam sanat eseri diye çevirebiliyoruz Gesamtkunstwerk'i. Bu ifade Saygun'un hayatında başka bir etki yaratıyor. Atatürk'ün bu fikirle bir opera yazdırmayı düşünmesiyle ilgili Saygun'un da bazı düşünceleri var. Nasıl ifade ettiğini bir de Saygun'un ağzından dinleyelim. Öyle sanıyorum ki iki düşünce onu bu arzuya itmiştir. O sıralarda kendisinin İran ile yakınlaşmayı, iki devlet arasında sağlam bir dostluk kurulmasını istediği anlaşılıyordu. Biri çoğunlukla Sünni, öteki çoğunlukla Şii mezhebine bağlı bu iki devlet yüzyıllar boyu düşmanca bir komşuluğu sürdüre gelmişlerdi. Atatürk işte bazen açık, bazen kapalı olan bu düşmanlığı dostluğa çevirmek, bunun içinde din ve mezhep konularını bir yana koyup iki milletin öz kardeşler oldukları fikrini bir İran efsanesine dayanarak ileri sürme düşüncesine kendini kaptırmış olmalıdır. Atatürk böyle bir fikri Şah ile karşılıklı söyledikleri nutuklar sırasında da ortaya atabilirdi. Fakat sahnenin hareketinden ve musikinin gücünden yararlanarak bu fikri bir sanat havası içinde işlemenin heyecanla beslenen duygular üzerinde büyük etkisi olacağını düşünmüş olmalıydı. Nitekim 19 Haziran 1934 tarihinde Ankara Halk Evi'nde yer almış olan ilk temsilin hemen ardından iki devlet başkanı Dışişleri Bakanlığı'na giderek orada Türk-İran dostluğunun temellerini atmışlardır. İkinci düşünceye gelince yine bu Türk-İran dostluğu bakımından Şah'a büyük bir itibar göstermek ve onu mümkün olduğu kadar etkilemek istemiş olsa gerekir. Nitekim Şah'a elbette ki Türkiye'nin şehirlerini, o zaman var olan bir iki fabrikasını gösterebilecekti. Fakat bütün bunlar İran'da da vardı veya olabilirdi. Ama bir musikili sahne eseri Şah için yepyeni bir şey olacaktı. Gerçekte bu kendisi için de yepyeni bir şeydi. İlk amacı açıklarken orada bir İran efsanesine dayanarak ifadesi kullandı Saygun. Oradaki İran efsanesi aslında Ahirman efsanesinden geliyor. Yani Özsoy'un konusunda Ahirman efsanesi var. Zerdüştlük dinine ait olan bir efsane. Buna inanan büyük bir kitle de var aslında. Zerdüştlük inancı ikili yapıda bir inanç. Nasıl oluyor bu? Bir tarafta kötülük ve karanlığın tanrısı Ahirman var. Bir tarafta da düzenin, iyiliğin ve ışığın yaratıcısı Ahura Mazda. Ahirman bazen de duruj olarak yani yalan olarak adlandırılıyor. Ona dünyaya kaos getiren, düzeni bozan ruh gözüyle bakılıyor. İslam inancına benzer bir şekilde şeytan ya da iblisle özdeşleşiyor. Burada şöyle önemli bir şey var. Zerdüştlük inancının diğer dinlerden iyi ve kötü ayrımında farklı olduğu nokta şu. İyi ile kötünün güçleri daima eşit. Fakat Zerdüştler işin sonunda iyi güçlerin kazanacağına dair bir inanç taşıyorlar.
İran efsanesi dediğimiz, bu Özsoy'un aslında konusunu aldığı, Atatürk'ün bildiği ve özellikle üzerine bir opera olmasını talep ettiği o efsane ne? Bu efsaneye göre zaman ve mekan tanrısı Zurvan, kendisinden sonra kimin kral olacağına karar vermeye çalışırken henüz annesinin rahminde bulunan Ahirman dışarı çıkarak babasına görünüyor. Zurvan'ın kim olduğunu sorduğunda Ahirman, kendininkini değil kardeşi Ahura Mazda'nın adını vermiş ama Zurvan bunun yalan olduğundan şüphelenmiş. Bir süre sonra Ahura Mazda doğduğunda ise Zurvan tarafından gerçek anlaşılmış ve babası tarafından kral olarak seçilmiş. Ahura Mazda cenneti, yeryüzünü ve diğer güzel şeyleri anlatırken Ahirman iblisleri, yılan ve diğer kötülükleri yaratmıştır. Aslında güçlü bir kötülük sembolü. Basit bir şekilde özetlemek gerekirse. Biraz rollere bakalım istiyorum. 3 perdelik bir opera olduğunu söylemiştik. Yazan ve sahneye koyanın Münir Hayri Bey olduğunu söyledik. Filmde kendisine Ahmet Rıfat Sungar oynuyor. Besteleyen ve orkestra şefimiz Ahmet Adnan Saygun. Filmde kendisini Salih Bademci oynuyor. Atatürk de var film içinde ve Atatürk'ü de Ertan Saban oynuyor. Atatürk'le ilgili, Atatürk rolüyle ilgili, oradaki tercihlerle ilgili bir takım sıkıntılar oldu, işte tartışmalar oldu, gündeme geldi. Ben filmi izlediğimde gerçekten bu konuyla ilgili bu videoda söylemek istediğim tek şey şu. Bu zamana kadar hiç biz Atatürk'ün günlük hayatta etrafındaki insanlarla nasıl ilişki kurduğuna dair doğru düzgün bir şey izlemedik bence. Benim aklımda kalan hiç öyle bir şey yok. Her zaman çok resmi olan, işte böyle çok uzak, mesafeli duran bir Atatürk izledik. Savaşta Atatürk izledik. Resmi görevde Atatürk izledik. Dramatize edilmiş anları izledik. Ama Atatürk'ün o etrafındaki insanlara o sıcaklığını, o temasını, o sohbetini hiç doğru düzgün, bu kadar cana yakın ben hiç hissetmedim. Gerçekten bu filmde çok sıcak bir şekilde bunu izleyebiliyoruz. Bence bu güzel. Yani bu çok hoşuma gitti benim. Niye bu kadar geç kalındı onu da bilmiyorum. Güzel bir tercih bence. Koro idaresinde Muallim Halil Bedi, az önce söylediğimiz gibi, bir de Mediha Adnan var. Mediha Hanım, Ahmet Adnan Saygun'un ilk eşi ve bu süreç içerisinde, yani bu süreçten hemen sonra yakın bir tarihte ayrılıyorlar kendisiyle. Ama bu süreçte koro idaresinde çok ciddi yardımları dokunuyor kendisinin de. Melisa Sözen oynuyor filmde. Burada bir sürü roller var tabii ki. Eğer ilginizi çekerse hem YouTube'dan izleyebilirsiniz. Onların da linklerini sabitli yoruma koyarım. Hem de filmden biraz izleyebilirsiniz. Yani filmde çok büyük bir şeyi yok tabii ki. Gösterimi yok operanın. Ama neticede orada da en azından karakterlerin kimler olduklarını anlamak için güzel, o izlemek güzel oluyor yani. Felekler var. İyi dilekler diliyorlar, geliyorlar. Onu da anlatacağım. Onlardan biri Nüshet Hanım. Kendisi de filmde var. Şifanur Gül kendisini oynuyor. Feridun rolünde Nurullah Şevket Bey'i görüyoruz. Gazi Terbiye Enstitüsü öğretmenlerinden. Kendisini sevgili Burak Bilgili hocamız oynuyor. Kendisi de aslında bir oyuncu değil, opera sanatçısı. Asıl mesleği bu. O yüzden onu orada görmek beni çok mutlu etti açıkçası. Çünkü tamamen oyuncular oynayacak sanıyordum ve o kadar fazla değerli opera sanatçımız, müzikal sanatçımız var ki ben aslında solistlerin tamamen bu isimlerden oluşmasını isterdim açıkçası. Hatun, Ulu Anne rolünde Nimet Vahit Hanım'ı görüyoruz. Kendisi yine konservatuvar, İstanbul Konservatuvar hocalarından. Birce Akalay oynuyor kendisini. Ahirman rolünde, az önce anlattığım Ahirman efsanesinde, o Ahirman bizim Özsoy operamızda direkt kendisi var. Ve Ahirman rolünde Süleyman Bey'i görüyoruz. Süleyman Bey'i de Mehmet Özgür Bey oynuyor. Süleyman Bey'in müzik anlamında hiçbir eğitim almadığını, o anlamda çalışmadığını, bir kütüphane çalışanı olduğunu da görüyoruz filmde detaylıca. Uzun süre onunla ilgili de bir mücadele izliyoruz. Ve Ayşim rolünde de İstanbul Konservatuarı öğrencilerinden, henüz o zaman öğrenci olan Semiha Berksoy'u görüyoruz. Dediğim gibi daha bir sürü roller var ama bunlar hem filmde adı geçen hem de daha sonrasında ismini sıklıkla duyduğumuz önemli sanatçılarımız olduğu için saymak istedim. Operanın librettosu, yani aslında konusu, metni sadece İran efsanesinden esinlenerek yapılmıyor. Bunun yanı sıra
Firdevsi'nin Şehnamesi'nden de esinleniliyor. Dolayısıyla oldukça dolu bir arka planı var. Münir Hayri Egeli Firdevsi'nin Şehnamesi'nden esinlenerek Atatürk'ün vermiş olduğu bu konuyu metin haline getiriyor. Hikayedeki benzerlikler kısmı şurası. Şehname'de hükümdar Cemşid'in yerine geçen Dahhak çok zalim bir adam. Cemşid'in koruduğu Güneş, Nevruz, Cem ayinleri, inançları yerine yılanlara tapan ve onlara küçük çocukları kurban vermeyi zorlayan kanlı bir kişilik Dahhak. Halk bu süreçte beziyor ve sonunda bir demirci Dahhak'ı alt ediyor. İsmi de Türk mitolojisinde Bozkurt anlamına geliyor. Cemşid'in oğlu Feridun başa geçiyor ve 3 oğul sahibi oluyor Feridun. Feridun yeryüzünü 3 parçaya ayırıp 3 oğlunu bölüştürüyor buralara. Tura Türkistan ile Çin'i yani Turan ülkesini, İreç'e İran'ı, Selme ise Rum ülkesini yani Anadolu'yu veriyor. Özsoy'da ise bu hikaye şu şekilde ilerliyor. Özsoy'un baş kahramanları az önceki hikayedeki Feridun ve Feridun'un ikiz çocukları üzerine. Çocuklardan biri Türklerin atası Tur, ikinci çocuksa İreç. İlk perde açıldığı zaman sahnede bir ozan görüyoruz ve ezeli Türk yüceliğinden bahsedeceği bir destan söylüyor sazını çalarak. Dinleyicilere 40 bin yıl evvelki Feridun ülkesini anlatıyor. Onu gözlerinde canlandırmalarını sağlıyor aslında. Ben ne puta tutkunum ne de yara vurgunum. Elimde destanımla yalnız hakka bakarım. Doğruyu anlatırım, gönüllere akarım. Gönlü açık olanlar elbet beni severler. Bu dizelerde mesela Asya Türklerinin eski inancı olan şamanlıktan hak dinine yani İslamiyet'e geçişle ilgili süreç vurgulanıyor. Ve aynı zamanda tasavvuf felsefesinden de bir kısım var. Ve Yunus Emre ile bağlantı kuruluyor yine. Gönül gözünün açık olması. İşte gönlü açık olanlar beni severler. Devamında bu tiradında yeni milletin kültür yapısı bu sefer betimleniyor. Ve kaynakları batıdan ya da doğudan değil, kendi tarihinden alınması gerektiği vurgulanıyor. Ben ne Homeros gibi hayali yavuzlar, tanrılarla sevişen kızcağızları anlatmaktan hoşlanır, ne de eski filmlerin Kalavalası gibi insanlarla cinlerin dövüşünü süslerim hayal enginlerinde. Ben Firdevsi değilim. Kendi dar anlayışımdan güzel renkli savaşlar yaratıp iğninde uyuyan aslanları kamçılamam. Ben vatan yavuklusu ozanım. Öz tarihi söylerim, olmuşu iletirim. İşte böyle beylerim. Toplumun ilerlemesi, çağdaşlaşması için ihtiyacı olan kaynakların kendisinden gelmesi gerektiğine dair de Uygarlıklar Irmağı Bırakisefal soyda bulduğu özlü kaynağı. Bu soy Asya'dan çıktı, dört bir yana dağıldı. Bu tarih yükselişin başlangıcı sayıldı. Avrupa, Anadolu, İran ve Orta Yağ ile uygarlığa girdi. Bakın bu büyük soyla zaman durur mu? Sakın zaman durur sanma. Duran düşer. İleriden başkasına inanma. Hakan Feridun'un 2 tane oğlu dünyaya gelecek. Bu kutlandığı bir tören ifade ediliyor ilk sahnede. Orada dualar yaparken koro yani halktan insanlar bir ayin gibi bir şey yaparlarken bir asker geliyor ve Hakan Feridun'un oraya geleceğini, oraya doğru yaklaştığını haberini veriyor. Hakan Feridun geliyor ve doğum için gelen beyleri selamlıyor. Hakan Feridun'dan şöyle bir kısım alacağım. Size şölen hazırdır. Kurbanlar sizi bekler. Bu saadetli günde nur getirdiniz beyler. Hep kollar göğe kalksın, yere kapansın dizler. Benimle bir oldunuz, dua ettiniz sizler. Daha sonra da koro ile birlikte Hakan Feridun Tanrı'ya yakarışı içeren bir metni birlikte okumaya başlıyorlar. Yani aslında birlikte dua ediyorlar diyelim. Tanrım bu güzel geceyi en güzel umutlarla doldur, nurunla doldur. Sen ey ışık kaynağı, dileklerin yapıcısı, umutlarını sana bağlayanların koruyucusu, ulu Tanrı, yüce Tanrı. Çok cahiller seni gökte arar, yerde ister. Sen inananların gönlündesin. Ulusumuzu daima aydın ufuklara yönelt Tanrım. Bu yakarıştan sonra, bu aslında duadan sonra diyeyim, bir haberci geliyor ve Feridun'a ikiz çocukları olduğunu müjdeliyor. Ve bu Feridun'un ikiz çocukları az önceki Şehname'de olduğu gibi ikiz oğullar ve biri Tur'u, biri İraç'ı temsil ediyor. Türkleri ve İranlıları aslında. Daha sonra haberci Feridun'un hanımının yani hatun kişinin
İki yavrusuyla birlikte gelmekte olduğu haberini veriyor. Diğerlerinin isimleri var da hani Hatun niye Hatun falan diyecek olabilirsiniz. Hatun bizim kültürümüzde çok önemli, isim olarak da önemli bir yapı. Hatun Hakan'ın eşi. Özsoy Operası'nda tek baş kadın karakter. Sırf İran şahına yapılıyor ve bu kardeşliği temsil ediyor diye sadece İran mitolojisinden etkilenecek anlamına gelmiyor. Türk mitolojisinden de etkileniyor. Ve bu hatun kişinin de oradan geldiğini görebiliyoruz. Türk mitolojisinde çünkü kadın değerli ve kutsiyet taşıyor. Bereketi temsil ediyor. Çünkü çocuklar dünyaya getiriyor. Varlığı ve hayatın devamını sembolize ediyor. Tanrı'nın kutsiyeti de anne yoluyla çocuğa geçiyor Türklerin inancına göre. Bu yüzden de toplum içerisinde kadının yeri bambaşka. Hakan'ın eşi olan bu hatun kişi Hakan olmadığı zaman onun yerine geçip devleti yönetiyor. Hatun sahneye iki oğluyla birlikte geliyor. Çok mutlu bir sahne görüyoruz orada tabii. Anne, baba, çocukları, oradaki dua eden insanlar mutlu çünkü ikiz çocuk doğdu. Hatun diyor ki, yurda armağan olsun Hakan'ım bu çifte kurt. Şayet bir gün görürse kara gün bu güzel yurt. Biri arslan, biri kurt olarak saldırsınlar. Yeryüzünden kötülüğün kökünü kaldırsınlar. Kadına annelik vatanseverliktir bey diyor. Hakan Feridun da kendisine kadın anne olunca feleğin ömrü uzar. Yerler göğe yaklaşır, nurlar gözleri sular. Bugün senin ününü haykırmak istiyorum. Sonra 7 feleğin gelmekte olduğu müjdeleniyor ve Hakan Feridun da şölen hazırlanması için talimat veriyor. Bu kutlama gecesinde yeni doğan bu iki çocuğa kaderleri için dileklerde bulunuyor bu felekler. Bu 7 felek yine gök tanrı inancından geliyor, yani Türklerden geliyor. Göğün 7 katmanından inen iyiliği temsil ediyor. Özsoyun çoğalması, bereket, kardeşlik, soyun hiçbir zaman unutulmaması, sonsuza kadar sürmesi, kötülük görmemesi gibi birçok dilek var bunların altında. Hakan Feridun'un çocuklarına isim koyduğu bir bölüm geliyor. Sen ey nur topu çocuk, senin adın Tur olsun. Kutlu rengin mavi, esin ay, yoldaşın kurt olsun. Sen ey sevgili çocuk, senin de adın İraç olsun. Nurun yeşilden çıksın, güneş seninle parlasın, yoldaşın arslan olsun. Ve her ikiniz de cesaretin, erliğin rengi olan al ile parlaklığın rengi beyaza birlikte sarılın. Senin adın Tur olsun dediği, çocuğuna söyledikleri bizim kültürümüzle eşleşiyor. Adın İraç olsun dediği o kısımdaki anlatısı da İran'ın ortak manevi değerlerini temsil ediyor. Bayrakları, işte renklerini, sembollerini, aynı zamanda her iki oğlanı da cesaretin, erliğin ve temizliğin sembolü olarak Türk bayrağının renklerinde birleşmeye çağırması, son cümlede özellikle. Çocuklarına isim koyduktan sonra Hakan Feridun şenliğin başlaması için talimat veriyor. Ama bu şenlik başladığı sırada, yani o mutlu, şimdiye kadar o mutlu sahneler bir anda bozuluyor. Ve sahneye bu mutlu, huzurlu dünyaya, şölenlere davet edilmediği için intikam yemini eden Ahirman giriyor. Hatun ve çocukları ve Ahirman karşı karşıya geliyor bu sahnede ve Hatun Ahirman'dan ne istediğini soruyor. Ahirman da Hatun için değil çocuklar için geldiğini söylüyor. Hatun Ahirman'a çocukları öldürüp öldürmeyeceğini soruyor. Ahirman buna gücünün yetmeyeceğini söylüyor. Yalnız bu iki gencin soyları arasında meçhul kalmaya mahkum ettiğini söylüyor ve bu iki genci ayıracağını söylüyor. Bu iki bebek el ele verecek ve dünya bundan ışık bulacak diyor. Bu dileğin amacına aykırı olduğunu söylüyor ve Hatun ne kadar dua etse, yakarsa da bu kötülükleri yapmaması için Ahirman bunu reddediyor. Bu sırada da Hatun Tanrı'ya yalvarmaya başlıyor. Bu yalvarmadan sonra Koro Hatun'a sesleniyor. Aslında orada bir Tanrı'nın bir cevabı olarak o sesleniş gerçekleşiyor. Annenin sesi gök kubbede cevap bulur. Annenin dilediği neyse öyle olur. Hatun, merak etme sakın. Ahirman'ın dileği ancak 3 defa yerini bulabilir. Senin yavruların bir 4. defa el ele verirlerse bir gün Ahirman çatlayacak ve yeryüzü nur dolacak. Bu şekilde Ahirman kötülüğünü yapmış oluyor. Çocukları kendi soyları arasında meçhul kalmaya mahkum ederek çocukları birbirinden ayırıyor. Daha sonra 2. bölüme geliyoruz operada. Çok uzun bir dönem arkada bırakılmış. İşte binlerce, hatta 10 binlerce yıl arkada bırakılmış. Yıl 1918'e gelmiş. Ahirman bu kez batı kılığında
işgalci olarak ortaya çıkıyor ve kardeşleri güçsüzleştirmeye çalışıyor. Bilge kişi seyirciye şu arka plan hikayesini anlatıyor. Tur ve İraç, Ahirman'ın bu böyle sürekli araya girip yaptığı kötülükler sebebiyle 3 kez birbirlerinden ayrılmışlar. Fakat her seferinde tekrar bir araya gelmişler. Bu ayrılıkların birincisinde İlk Çağ Medeniyeti, ikincisinde Orta Çağ Medeniyeti, üçüncüsünde ise İslam Medeniyeti doğuyor. Üçüncü perdede de bu kötülük tanrısının yani Ahirman'ın bütün o oyunları bozuluyor ve Feridun'un 2 tane ikiz oğlu tekrar bir araya gelecekler. Fakat buluşmadan hemen önce eserin ilk temsilinde şöyle bir olay gerçekleşmiş. Saygun anlatıyor bunu. Eserin tekrar efsane havasını getiren bu sahnesinde Feridun ve ötekiler hep sahnede hazırdır ancak Tur ve İraç yoktur. Feridun sorar. Tur ve İraç'ı göremiyorum, nerededirler? Buna Ozan, halk evindeki locasında İran Şahı ile birlikte temsili seyreden Atatürk'ü işaret ederek şöyle der. İşte Tur, İran Şahı'nı işaret ederek işte İraç. Her Türk bir Tur, her İranlı bir İraç'tır. Türkçeyi Azeri şivesiyle çok iyi bir şekilde bilen Şah bu sözler üzerine Atatürk'e sarılıp kardeşim diye ağlamış. Temsilden sonra heyecanla bunu anlatmışlar Saygun'a. O 27 günün sonunda tüm bu metin ve bütün hazırlıklar bir şekilde olduruluyor, imkansızı başarıyorlar ve çok güzel bir temsil gerçekleştiriyorlar. Hem Atatürk hem de bütün sanatçılar, Saygun başta olmak üzere ve Münir Hayri Egeli başta olmak üzere amacına ulaşmış oluyor ve bize de böyle arkası dolu ve çok güzel bir opera bırakmış oluyorlar. Özsoy Cumhuriyet tarihimizin seslendirilmiş ilk operası. Atatürk'ün musiki devriminin ilk örnek eseri. Ve en önemlisi de dünya müzik tarihinde büyük bir devlet adamı ve büyük bir sanatçının birlikte yaratmış olduğu belki de tek opera. Özsoy Operası. Bu operaya sahip çıkmak aynı zamanda Atatürk'e, onun cumhuriyetine ve onun ideallerine de sahip çıkmak anlamına geliyor. Maalesef şöyle bir terk edişle karşılaşıyor. Özsoy 1934'te ilk kez sahneleniyor. Bir kez temsil ediliyor ve sonra tozlu raflarda unutuluyor. 1981'e kadar. Ve sadece bir temsilin ne kadar büyük bir yankı uyandırdığına bakın. Hani bir temsili açsa belki neler olacak da. 1981'de de Atatürk'ün 100. doğum yılını kutlamak amacıyla sahneleniyor ama 3 perdelik normalde olan opera 1 perdelik olarak oynanıyor. En son yine geçtiğimiz yıl AKM'de bir temsil oldu. Yani çok bir şey değişmeden devam ediyor bu eserle ilgili. Sadece bu eserle ilgili değil, birçok eserle ilgili bu şekilde eserlerimizi unutuyoruz, kenara koyuyoruz. Oysa ki arka planının, içeriğinin, ilk temsil hikayesinin ve her türlü şeyin ne kadar dolu olduğunu görüyorsunuz. Bu eserlere saygı göstermek ve korumak bizim borcumuz olmalı. Videoyu kapatmadan önce Özsoy Operası'nda yer almış olan Semiha Berksoy'un babasına bir mektubu var. Onu okumak istiyorum. Semiha Berksoy bir öğrenci Özsoy Operası temsilinin olacağı vakit, ilk temsili. Ve babasına mektup yazıyor. Çok sevgili babacığım. Mektubunuzu aldım. Buradaki hareketlerimi beğendiğinizden bahsediyorsunuz. Bu mehitte gitgide kendimi sevdiriyorum ve tanıtıyorum. Bilhassa Şah'ın geldiği gece bütün kuvvetimle sanatımı sahnede göstermeye çalışacağım. İnşallah muvaffak olurum. Size bu mektubu yazmaktaki yegane maksadım hayatımda unutulmayacak çok güzel bir hadiseden bahsetmektir. Benim şeker iyi kalpli babacığım. 12 Haziran Salı günü gecesi siz evinizde rahat rahat uyurken kızınız Gazi Hazretleri ile teşerrüf etti. Bakın size heyecanlı hikayeyi anlatayım. Salı günü halk evinde saat 3'te prova ettiğimiz bir esnada Gazi'nin geleceğinden ve bu işle yakinen alakadar olduğundan bahsettiler. Ve Gazi geldi. Locasından provayı seyretti. Hepimiz heyecan içerisindeydik. Giderken bravo diye bağırdı. Şimdi gelelim Saygun'un kendi kaleminden Özsoy'u nasıl anlattığına. 1934 Ankara'sı. Cebeci'deki Musiki Muallim Mektebi'nde geleceğin musiki öğretmenlerini yetiştirme gayretleri içindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Orkestrası aynı binanın küçük salonunda konserlerini veriyor. Cumhurbaşkanlığı Bandosu eski meclis bahçesinde açık hava konserlerini tertipliyor. Halk evinde Review adı altında musikilerin şuradan buradan derlenmiş şeyleri gösteriliyor. Tuhaf şey. O sıralarda kendimi gittikçe yalnızlığa itilmiş gibi hisseder olmuştum. Hatta dersim lüzumsuzluğuna binaen
kaldırılıvermişti. Adeta sokakta yapayalnız kalmış gibiydim. İşte tam bu sıralarda bir mucize oldu. Öyle bir mucize ki benim hayatıma yeni bir yön vermesi bir yana, sonuçları bakımından Türk sanat hayatına yeni ufuklar açan bir mucize. O acılı günlerimden bir gün yanıma merhum Münir Hayri Egeli geldi. Kısa bir zaman sonra o zamanki İran Şahı Rıza Şah Pehlevi Türkiye'ye gelecekmiş. Bu münasebetle Gazi Hazretleri Şah Hazretine bir opera gösterilmesini arzu ediyormuş. Mevzu da bizzat tespit etmişler. Librettoyu konuya uygun olarak Münir Hayri hazırlamış. Şimdi bana soruyor. Bunun musikisini sen yazar mısın? Şaşkına döndüm. Bir aydan belki biraz fazla bir zaman içinde bir opera, eser yazılacak, orkestra düzenlenecek, solistler, koro, orkestra öğrenecekler ve temsil olunacak. Kiminle? Hangi solistlerle? Hangi koroyla? Sonra bu işi yapacak olan, bir kenara atılmış olan ben. Münir Hayri bu operanın herhalde yazılıp temsil olunmasını Atatürk önemli arzu ettiğine ve ilgilerce benim bu işi üzerime almam uygun görüldüğüne göre prensipte mutabık kalırsak işin gerçekleşmesi için her şeyin yapılacağını söyledikten sonra beni aldı ve bizi sabırsızlıkla beklediği her halinden belli olan merhum Necip Ali Küçükhan'ın evine götürdü. Orada librettoya bir göz gezdirdim. Uzun ve birçok soliste ihtiyaç gösteren bir metindi. Düşünüyordum. Elimizde solist olarak bir merhum Nurullah Taşkıran vardı. Bir de şayet gelirse İstanbul Şehir Konservatuvarı'nın değerli hocası soprano Nimet Vahit Hanım. Sonra belki bir küçük rol için kabul ederse, çünkü kendisi bir müddet ses terbiyesi görmüş olmakla beraber sahneye çıkmayı aklından geçirmezdi. Halil Bedi yönetken merhum ile gene belki küçük bir rol için İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan Semiha Berksoy Hanım. Acaba bazı gençlerden de faydalanılabilir miydi? Bir süre düşündükten sonra kararımı verdim. İstanbul'dan Nimet Vahit ve Semiha Berksoy hanımlar gelmeli. Ankara'da Nurullah ve Halil Bedi sağlanmalı. Bazı gençleri sınamam için imkan verilmeliydi. Ya bu metni kısaltalım, İşte daha az solist olsun, elimizde en azından güvendiğimiz insanlarla yapalım falan gibi bir şey, öyle bir durum yok. Gençlere güveniyor. Kendisi de genç çünkü. Neler yapılabileceğini biliyor. Ve kendisi tabii ki bir eleme yapacak ama sonuçta gençlere güvenebileceğini de hissediyor bir yandan. Eserin asıl yükü Nimet Vahit ile Nurullah'ın omuzlarında olacak. Gerekirse, başka çare bulunmazsa Nurullah iki büyük rolü kabul edecekti. Öteki şahıslara gelince onlar sadece konuşacaklar, gerektiğinde solistlerim de konuşmalara katılacaklardı. Bu aktörleri Halk Evi'nin temsil bölümü kadrosundan bulmak zor olmadı. Aralarında baş şaman rolünü gerçekten başarıyla yapmış olan sonraki yılların tanınmış sanatçısı Salih Caner merhumun Vakur oyununu ve konuşmalarını hala görür ve işitir gibiyim. Koro'ya gelince bunu da belki Ankara Kız Lisesi'nin ve o zamanki adıyla İsmet Paşa Enstitüsü'nün kabiliyetli kızlarıyla Gazi Terbiye Enstitüsü'nün kabiliyetli erkekleri arasından bir seçme yapmak suretiyle meydana getirmek mümkün olurdu. Musiki Muallim Mektebi'nin öğrencilerini sağlamayı aklıma getiremezdim. Keza orkestrayı sağlamak da benim gücüm dışındaydı. Neyse ki bir iki gün sonra Münir Hayri bu işi de şeytanca bir yoldan halleder gibi oldu. Ancak şart orkestrayı benim yönetmemekliğim idi. Hemen çalışmaya koyuldum. Zaman kısa, imkanlar son derece sınırlı. Gündüz piyano başındayım. Sağımda Nimet Vahit, solumda Nurullah, önümde eserin sözleri. Nimet olsun, Nurullah olsun söz birliği etmişçesine aman Allah aşkına zor olmasın, alışık olduğumuz ve kolay söyleyip ezberleyebileceğimiz bir tarzda olsun. Onlar birbiri ardından bunları tekrarlarken benim gözlerim sözlere takılmış, bir yandan sahnenin cereyan şeklini düşünüyorum. Bir yandan da sözleri buna uygun olarak bestelemeyi. Melodiyi sözleriyle bir kağıda acele acele yazar, Nimet'e ya da Nurullah'a veririm. Onlar kapıdan çıkmadan Halil gelir. Koro için verilecek ne var? Bu kez onu bestelemek, sonra solistlerle koroyla çalışmak, vakit kalırsa masa başında oturup yazmak. Akşam üzeri arkadaşlarla biraz nefes almak için Gazi Orman Çiftliği'ne gitmişlerdir. Ertesi sabaha kadar güle güle. Ya
Biraz sonra Cumhurbaşkanlığı bandosundan 5 müzisyen gelecektir ve benim gece sabaha kadar tek tek sayfalara yazdığım orkestra partitürünü elden ele geçirerek orkestra materyalini hazırlayacaklar. Benimle birlikte sabahlayacaklardır. Uyku belki sabaha karşı, onlar gittikten sonra koltukta 1-2 saat sızmak. Ama içimiz coşkun. Yalnız benim değil, bütün görev almış arkadaşlarımın içi şevk ile kaynamaktadır. Ya orkestra, ama her gün ancak yarım saat ve ben bu başlamadan biten acayip provalar karşısında ne yapacağımızı bilmez kala kalırdım. Bu işin böyle sürüp gitmesine imkan yoktu. Aklıma İstanbul'da o yıllarda aziz dostum, değerli müzisyen Cemal Reşit Rey'in kurmuş olduğu Yaylı Sazlar Orkestrası geldi. Bu orkestra Cumhurbaşkanlığı bandosunun bir kısım nefesli sazlarıyla birleştirilip yeni bir orkestra yaratılamaz mıydı? Derken bir gün Halkevi salonunun localarından birinde yabancı simalar belirdi. Ertesi gün daha başkaları ve nihayet 3. gün Atatürk bizzat çıka geldi. Herkeste heyecan ve endişe son haddine varmıştı. Bana gelince heyecan ve endişe galiba bende yerini sabır ve tevekküle bırakmıştı. Ama kısa provanın sonunda locasından ayağa kalkan Atatürk'ün salonda çınlayan sesi yüreklere su serpti. Bravo, bravo, devam edin. Akşam oldu, el ayak çekildi. Yalnız Halkevi'nin kitaplığında ben ve 5 korist arkadaşım bir sessizlik içinde yazıyoruz. Saat 11 suları. Birden Halkevi'nin kapısına vurulan sert darbelerin gürültüsüyle irkildik. Gelen Münir Hayri. Heyecan içinde bana adeta bağırırcasına sesleniyor. Çabuk kalk, Gazi Hazretleri bizi bekliyor. Nihayet Çankaya'da Mustafa Kemal'in, Gazi'nin huzurundaydım. Çocuk yaşımda ceket yakamın altında gizlediğim fotoğrafı, dergideki resmi, dolu dizgin çeşmeye yönelen atlılar, kemer altından sanki toz toprak içinde sakin, vakur, biz sokaktakileri selamlayan Mustafa Kemal. Hepsi bir anda gözlerimin önündeydi. O gecenin tafsilatını burada verecek değilim. Yalnız 2 şey, biri benim düşünmüş olduğum gibi bir orkestranın hemen kurularak benim yönetimimde, bunu o arzu etmişti, çalışmalara başlanması emri. İkincisi hiddet ve şiddetle konuştuğu bir sırada söylediği, hala kulaklarımda çınlayan şu sözler. Bu bir inkılap hareketidir. Evet, bir inkılap hareketi. Ben de hiç düşünmediğim, belki çok kötümser duygularla dolu olduğum bir anda kendimi bir inkılap hareketinin içinde bulmuştum. Cumhuriyet devrinde ve Atatürk telkinleriyle Türk operasına doğru ilk adım işte böyle atılmıştır. Benim yazmış olduğum eser, güzel sanatlar konusu üzerindeki düşüncelerini esasen yıllar önce dile getirmiş olan Atatürk'te belki fikirlerin billurlaşmasına imkan hazırlamıştır. En güç koşullar altında ama büyük bir heyecanla gerçekleştirilmiş olan bu ilk sahne tecrübemin bu itibarla gönlümde ayrı bir yeri vardır. Bu uzun videoyu da Saygun'un Özsoy Operası'nı kendi anlatımıyla bitiriyorum. Sonraki videoda Saygun'un hayatının geri kalanı üzerine konuşacağız. Böyle filmleri seyretmemiz, talep etmemiz, desteklememiz gerekiyor. Uzun süredir böyle bir işin yapılması gerektiğini düşünüyordum zaten. Geç kalınmış bir proje tamamen. Şu anda da böyle bir projeyle gelmiş olmaları her şeye rağmen çok özel bir şey, çok özel bir adım ve çok saygı duyuyorum. Filmle ilgili tek sıkıntı duyduğum şey konservatuvarlardan çıkan bir sürü müzikal oyuncuları, şancılar, opera sanatçıları var. Mesela değerli Burak Bilgili'yi eğer oynatılabiliyorsa böyle bir rolde başka opera sanatçıları da olabilirdi. Hani ben bir tiyatrocunun oynamasına karşı değilim ama böyle bir şeyde sonuçta bir şan performansı ortaya konuyor film içerisinde ve o şan performansının dublajla eklenmesi benim biraz mutsuz etti. Yani onu kendi yapabilecek insanlar var. Böyle bir tercih bence daha iyi olurdu. Çünkü tanınmış isimlerin olması bu filmin izlenirliğini arttırmadı. Her zaman olduğu gibi zaten bu konulara ilgi gösteren belirli bir kitle var. Çünkü şan dublajı gerçekten evet dünyada da yapılıyor bu. Mesela çok yakın zamanda Maria Callas çıkacak. Ve Angelina Jolie'ye yüksek ihtimalle dublaj yapacaklar. Yapılıyor ama bence tatsız. Bunu yapabilecek insanlar var. Onlar yapmalı bence. Benim görüşüm bu. Ama onun dışında böyle bir film yapıldığı için gerçekten çok mutluyum. Özel bir proje. İzlemenizi tavsiye ederim. Ve bu videoyu da buraya kadar getirdiyseniz izlemeyi çok teşekkür ederim.
Fikirleriniz benim için çok değerli, biliyorsunuz zaten. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmenizi çok istiyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve hala buradaysanız ve abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.